gece kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme bir gün bile. Aslında zamansız oldu bu gidiş. Aslında karşıma çıkman hataydı. Yağmurdun izinden tanımıştım sesini. Yalnızlık, kalp kırık, yağmur sonrası şimdi. Korkmazdım hiçbir şeyden, aşk geldi. Gurur bir öldürdü, bir diriltti. Seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen oldun.
Evet. Herkese selamlar, sevgiler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, bugün 25.01.2026. 2026'ya girdik ve 2026'nın ilk ayını geçtik bile. Gerçekten hızlı bir sezon başlangıcı. İyisiniz. Umuyorum hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Biz de buralardayız. Bütün gelen arkadaşları selamlıyorum. Begon Bey, Alper, Nedim Tayfun. Global emlakın dünyada bir numarası. Gizem XDNA. Hoş geldin Gizemciğim. Masal, Oyun Aşkı, Talha ve birçok arkadaşımız, hepinizi selamlıyorum. Nasılsınız? Zeynep Bayar. Nasılsın Zeynep? Merve, hoş geldiniz. Valla iyiyim çok şükür, sağ olun ya. İzmir'de böyle şey bir hava. Hafif gri bir hava. Bir kapalı falan. Biraz böyle hafif baş ağrılı. Tam böyle bir işte kışın ortası aslında. Klasik yani. O şekilde başladık bu haftaya. Bu hafta bir sürü şeyler oldu, bir sürü olaylar oldu. Önce arkadaşlarım buradalar. Onları da sizlere hani böyle hem selamlayayım. Bugün kalabalık bir ekibiz bu arada. Bakın şimdi kadro bayağı kalabalık. Bugün Sude burada. Ayşenur burada. Gizem burada ve Özgün burada. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Harika. Şimdi 2 Ankara var. Bir Denizli var. Bir Macaristan var. Muhteşem. Gene her zaman gibi. Tokat'ta değilsin artık değil mi Gizem? Bulduk hocam. Evet, Tokat'ta değilim. Macaristan'a döndüm. Nasıl peki Hafta Macaristan? başı itibariyle. Özlemiş misin Budapeşte sokaklarını? Vallahi hocam özlüyorum. Özellikle hızlı interneti özlüyorum. Hız- Çok alışmışım. Türkiye'de işkence gibi geliyor. Allah Allah, neden ya? Bulunduğun bölgede çekmiyor muydu? Şu an fena değil çünkü Diyor, internet Türkiye'deki hatları. yani internet hızı Macaristan'a göre çok yavaş. Mesela ne kadar Çekmesiyle internet alakası. var? Nasıl internet hızı orada? Macaristan'ın genel ortalama hızı 175 megabitken Türkiye'ninki 67 megabit civarında. Belki bölgeyle işte. Sen Tokat'taydın değil mi? Hep orada çekecek şey Evet yapıyor hocam. Mete. Orada düşük olabilir. Yani burada mesela bizim İzmir'de şu an benim yaklaşık biraz önce test ettim. 90 megabit falan download var. 90 ama Ben- aynı mesela evde Süper Online var. O da 1000 megabit'e kadar çıkıyor. Var yani fiberde aslında şeylerde markalara göre şeyler değişiyor, bilmiyorum. Yani bölgeyle alakalı biraz ama diyorsun ki sen Macaristan'da her yerde böyle. Öyle mi diyorsun? Yoksa sadece Aynen öyle hocam. Budapeşte'de mi? 5G burada her yerde var. Metroda bir telefonunuz çekebiliyor. Aha, öyle şeyler. Rusya'da da vardı. Belli yerlerde vardı. Türkiye'de yok hocam. Rusya Aynen. önemli değil. Türkiye'de olması önemli. Anladım. İnşallah ya, belli yerlerde olduğunu biliyorum ama ben. Bilmiyorum. Özgün takip Evet, eder var böyle öyle şeyleri. birkaç yerde daha. Vardır peki. Özgüncüm sen nasılsın? Keyifler nasıl? Valla iyi diyelim, iyi olsun hocam. Güzel bir artık Ocak sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Evet ya, Ocak ne zaman bitti Onu bu bir- kadar hızlı? Böyle jet gibi bitti ya bu sene. Değişik bir Evet. sezon girişi. Bence biraz yaşam hızlandı. Çok hızlı Öyle mi yaşıyoruz diyorsun? zamanı. Evet Bence yani. öyle. Metroda telefon çekmesi lüküstür diyen var. Neyse tamam, bu konuya daha fazla devam etmeyeceğim. Peki Sudeciğim sen nasılsın? İlk defa geliyor Sude yayınımıza neredeyse. Doğa falan, Merhaba Doğa kendi hocam. kendi. Uzun süre sonra yayına gelmek. Evet, İyiyim ben. En son Sude ile karavandaydık. Evet ya. Çok güzeldi ama o mi? çekimler de çok güzeldi. Ankara çekimleri hakikaten harikaydı Sude ya. Çok eğlenceli günlerdi. 3-4 gün geçirdik. Bu sene aslında tekrar davet var. Belki öyle bir şansımız tekrar da olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Sen tabi buralarda kalırsın. Kalırım. Kalırsan İnşallah. yani. Kalırım. Peki inşallah. Yayın içinde daha konuşuruz. Ayşenur'cum sen de hoş geldin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Keyifler nasıl? Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk. Oo, İyi. Bak Güzel tecrübeli. bir Ankara günü. Artık Ayşenur da tecrübeli yayıncı statüsüne doğru gitmeye başlıyor ağırdan. Değil mi? Öyle bir havası var yani böyle. Vallahi öyle. Peki şimdi chat'e şöyle bir bakmaya başlayayım. Bu arada Özgün, müzik dünyasında neler oldu bu hafta? Özgün. Şimdi hocam yani dünyada genellikle şu konuşuldu. Hı. Dünyadan başlayayım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Liza Minnelli ve Art Garfunkel. Şimdi Liza Minnelli çok büyük bir star. Yani Türkiye'de ne kadar tanınıyor bilmiyorum ama bizim EGOT dediğimiz yani Amerika'daki tüm büyük ödülleri kazanmış.
hem sahnede hem sinemada hem de müzik dünyasında starlık seviyesine ulaşmış. Evet. Annesi Judy Garland, Tonight babası my next Minelli. İki büyük müzisyenin ve oyuncunun kızı. Hı hı. Liza Minnelli 79 yaşında. 13 yıl önce müziği bırakmıştı. 13 yıl sonra yeni bir single'la döndü. Ama bu single Aa. Eleven Labs ortaklığıyla Hadi yapay canım. zeka ile yapıldı. Hadi canım. Şaka. Yani o legal olarak yapıldı yani artık. Şirket yaptı bunu öyle mi? Liza Minnelli kendisi evet hem kitap Ee? çıkarırken bir yandan da yeni bir şarkı çıkardı. Ama şu var, bu tartışmalara neden oldu Amerika'da. Neden? Tabii Çünkü olur. dediler ki yani Liza Minnelli o kadar büyük bir efsane ki yeni yaptığı 13 yıl sonra yaptığı şarkı 79 yaşındaki geri dönüş 79. yapay zeka olması onun kendi kültürüne uymuyor dediler. Şimdi bir saniye şu mu oldu yani? Liza Minnelli parçayı yapay zeka yaptırıp kendi mi okudu? Yoksa Liza Minnelli'nin sesini uydurarak mı yaptılar? Onun şarkısını. Şöyle bir şey Nasıl? yapmışlar. Şarkıyı ve altyapıyı Eleven Labs yapmış, yapay zeka. Liza Minnelli de onun üzerine okuma yapmış. Ha okumuş ama yani. diyorlar ki Tamam daha bu ne be? şarkı, Ne ama istiyorlar? diyorlar Ha. bu şarkı senin kültürüne uygun değil. Sen böyle şarkılar söylemiyordun diyorlar. Müzik tarihinde, Allah kendi Allah. kariyerinde. Çok yani acayip. 13 yıl sonra niye yapay zekanın yaptığı bir şarkı yaptı? Niye yapmış peki? O ne diyor? Bu duruma. Liza de şunu diyor. Sonuçta diyor ses benim sesim. Hı. Ve yapmak istediğim müzik bu. Bu yüzden de diyor yani. Çok lütfen iyi beni ya. linçlemeyin diyor ama Amerika'da büyük linç aldı Liza Minnelli. Aynı şekilde de yine Art Garfunkel. Genelde işte The Sound of Silence. Biliyorum. şarkısını dinliyor. Efsane. Art Garfunkel de Eleven Labs ile anlaşma yapmış. O da bir single çıkarıyor. Yapay zeka üzerinden okuma yapacak. Şimdi diyorlar ki sen naif sesinle yaptığın şarkılarla bir şey yarattın. Yapay zekanın ürettiği şarkıyı mı okuyacaksın diyorlar. Hadi Şimdi bakalım. kendi kültürünü dejenere etmekle yani teknolojiyle birlikte farklı bir yere restore etmekle bir de işte Z kuşağına ve alfa kuşağına yaranacağım diye, onları kendi dileteceğim diye Evet. kendi kimliklerinden vazgeçmekle suçlanıyor. O yüzden de büyük linç var. Bu haftanın en büyük konusu buydu dünyada. Bir şey diyeyim mi? İnanılmaz eğlenceli bir konu. İnanılmaz eğlenceli bir konu. Yani tam olarak kaosun içinde yön seçmiş bu şarkıcılar. Ve bir karar almışlar. Aslında şöyle değerlendirebilirsin bu yapılan şeyi. Yapmayabilir. Ya da yapmak zorunda mı? Yo. Ama demek ki abi bir karar alınıyor ve alınan kararda yani bu aslında bu kararı alan da tek başına kendisi değil. Şirket, yani bir ticari karar veriliyor ve demek ki bundan sonra göreceğimiz şey dünyada buna evrilecek. Bu demek zaten. Veya evrildi, o da bu yoldan gidiyor. Yani bunu bir şirket kararı alıyor. Yani bu Liza Minnelli'nin kendi kararı değil. Bu bir yöndür ve bunun arkasının artık kapısının tamamen açık olduğunu ve ne kadar karşısında durursanız durun, ne kadar işte hayır istemiyoruz derseniz deyin, kaçışın olmadığını gösteren bir hikaye bence bu Özgün. İlginç yani. Evet. Çok acayip. Şimdi bunun içine hatta ayrı bir kategori açılmış. Çünkü şimdi bunu yapay zeka müzik kabul etmiyorlar. Çünkü okuma stüdyo okuması olduğu için, yani bir gerçek bir insan tarafından seslendirildiği için. Buna Merhaba da işte, Yavuz. ayrı bir kategori açmış Spotify ve Apple. Şimdi diyorlar ki bu artacak. Bu özellikle Eleven Labs ortaklığıyla bir sürü şarkı yapılacakmış bu şekilde. Yani Evet. dünyadaki çoğu önemli starın, çoğu önemli müzik figürünün yeni şarkıları çıkacak bu sayede. Herhangi bir orkestraya ihtiyaç duymadan herhangi bir Ama şarkı Eleven Labs şarkı üretmiyor ki. Üretiyor mu? Şarkı da mı üretiyor? Eleven Şu Labs anda bence ortaklığı varmış, evet. benim Bu bildiğim işe çünkü girmişler. ya benim bildiğim Eleven Labs bir sesi şöyle oluyor mesela. Sen bir ses arıyorsun. Sesi yüklüyorsun. Tamam mı? Kendi sesinin yapısını. Evet. Senin sesine şarkı söyletiyor. Veya senin sesine okuma yaptırıyor. Benim bildiğim bu Eleven Labs çünkü. Suna AI gibi oturup şey yapmıyor. Müzik üretmiyor. Ama bu bir proje. İşte Liza Minnelli ve Art Garfunkel'le başladılar. Bu devam edecek deniyor yani. Yaklaşık 20 sene yapacakmış bu şekilde. Hı hı. Peki. Yani ama Eleven Labs'in müzik şeyi de varmış, aplikasyonu kendi içinde. Onu bilmiyorum. Yani o yapay zekanın içinde müzik de üretiyor. Zaten şarkıları üreten Eleven Labs. Kendi ekibi. Anladım. Orijinal bir şey ama. kreatif tarafı da var. Orijinal bir şey ama hakikaten.
Yani ilginç Evet, işte. bu dünya onu tartıştı. Türkiye'de de Türkiye'ye girelim hocam. Olur tabii, lütfen. Yani Genel Türkiye'de ne zaten olduğunu merak haftanın- ediyoruz. Ya bence haftanın konusu şey işte Uzi ve Motive'nin 4 yıl sonra çıkan albümü. Ya evet. Raflardan yedilen Mortal Kombat. Evet. Yıktı ortalığı yani. Ve- Bütün şarkıları listelerde. Aynen. 10 parçanın onu da girmiş durumda listelere. Bu tabii acayip bir durum. Çok teşekkür ederim. Belki bir gün dinlersin desteğiniz için. Bu arada Süper Chat istekleri de var. Onların da farkındayım. Alabildiğim kadar alıyorum. Şu anda ekranımda 7-8 kişiyi aldım. Arzu Eliyeva. Bakın bir sürü şeyler yaptım. Hatta aldığım listeyi size şimdiden söyleyeyim mi neler aldığımı? Belki arkadaşlar merak ediyor olabilirler. Toplayayım şöyle. En büyük olay bu muydu Özgün? Mesela geçen Ya hafta bence Türkiye'de Mortal Kombat yani. Mortal Kombat. Ama bunu dinleyemem. Bu bir canlı performans değil. Arzu Eliyeva'nınki. Çünkü neden? İşte, neden? 4 yıl beklendi ve şöyle bir şey var. 4 yıl önce Motive'nin ve Uzi'nin sesi çok farklıydı. Tango ve Setah da aranjör olarak daha farklı işler yapıyorlardı. Şimdi 4 yıl sonra bunu taklit ediyorlar 4 yıl öncesine. Yani 19-20'li yaşlardaki hallerini taklit ettikleri için. Bence çok önemli. Çünkü bu zaten raftan indirilmiş bir albüm. Yapılmış, tekrar düzenlenmiş, bugüne uyarlanmış. Bugünkü stüdyo kalitesine uyarlanmış bir albüm. Motive o sesini yakalamaya çalışıyor, Uzi de o sesini yakalamaya çalışıyor. Başarmışlar mı? Bence başarmışlar. O yüzden de bence Türkiye'de büyük bir olay. Bu Vallahi- bir rap olayı değil. Daha çok aslında müzikal bir olay. Müzikal bir olay. Müzik Peki. tekniği konusunda. Peki. Evet. Yayın içinde eğer istekler olursa yani arkadaşlardan gelen istekler olursa o parçaları seçeriz. Çünkü bizim önceden bir seçtiğimiz parça yok aslında bugünkü yayında. Siz de gönderirsiniz. Ben onu almaya çalışıyorum. Lüksemburg birincisi ve İrem'i izleyelim. Herkes bunu söylüyor Özgün. Böyle bir izleyici gelmiş, grubu gelmiş. Ya dün akşam tabii delirdim yani ben. Ne oldu dün akşam ya hakikaten? Ben bir alayım bakayım. Merak ettim Ya. ne yaptığını. Yani zaten şeydi yani İrem bence harika bir performans yaptı. Ne kadar Hı. işte ya performansı çok böyle o şey geçti. Titreme hissi vardı İrem'de. Gerçekten çok heyecanlıydı ama bence altından kalktı. Ama yani jüri ve halktan bence istenen puan gelmedi. Yani ben hak ettiği puanı almadığını düşünüyorum. Evet, Eva Maria kemanıyla işte Alexander Rybak'a öykünüyormuş zaten. Kendisi bu sebeple Eurovision'a katılmak istemiş. Büyük bir Alexander Rybak hayranıydı. Ama şarkı bayağı bir Alexander Rybak. Dur Kazanan bakayım. şarkı. Şu Eva Maria. İrem'i bir izleyelim mi? Durun bakalım ne yap. İkisini de izleyeyim bakayım. Birincisine de bakalım Eva Maria'ya. Şu kısa bir sesini kısayım. Telif melif olmasın şu an acı çekmeyeyim diye. İnşallah yayında bismillah. Ya İrem bizim yayına geldiğinde Özgün soru soruyorduk. Bekleye konuşuyordu. İrem burada coşmuş da muhteşem. İnanılmaz özgüvenli. Başka bir şeye dönüşmüş. Evet ama çok heyecanlı. Ona rağmen iyi. Normal canım o kadar heyecan. Ama sahne şovu çok güzel değil mi ya? Renkler falan. Hafif entonasyonlar da var. Oo. Danslar güzel. Ya klasik Eurovision geçişi değil mi kamerada yalnız bu? Çok klasik. Tam klişe yani. Dönen kameralar. O müzik burada falan güzel, arkada güzel melodi getirilmiş. Süper chatleri alıyorum. Çok geniş aralıklı bir şarkı değilmiş ama. Yine tatlı bir şarkı. Ben şimdi birinciyi merak ettim bundan sonra.
Ya bağlamalar falan var ya. Ha? Eğlenceli. Vay 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 vay. Nefis sahne şovu hazırlamış. O nasıl bir sahneymiş bu arada. Bu arada izleyici ne kadar fazla ya Özgün. Bu ne? Ya Lüksemburg Son Konseyi 3 yıldır harikalar yaratıyor. Ya bir Gerçekten. Lüksemburg'da bu kadar seyirci yok diyordu ya. Değil mi İrem? Evet, Yani evet. nüfus Ama bu kadar Avrupa'nın her değil. taraftan geldiler. Evet. Türkiye'den de izleyiciler gitti hocam. Ha. Bence güzelmiş ya. Kötü performans değil ama bir numara hangisi oldu şimdi? Eva mıydı? Chat'te attım hocam chatte. Dur. Bulacağım. Eva Maria. Tamam. Bu. Çıktı karşıma çünkü de. Şimdi keman çalıp mı söylüyor? Evet hocam. Ya keman sesiyle söylüyor. Güzel şarkıcı. Onda da hafif tatlı entonasyonlar. Normal artık. Yalnız bu kadın biraz şey gibi ya. Tarzı biraz böyle kuzey havası var yani hani Baltık. Abi çok düşük şarkı ya Özgün. Nakarattaki kafa renkleriyle sürekli söylemesi. İşte finaldeki keman biraz etkiledi. Hani nerede keman? Var mı bir şeyler? Finalde. Gidelim bakalım. Ya bu parça tam ilk turda eğlenecek şarkı. Tam yani. Hiç. Sekmez. Bakalım. Yani. Dediğin gibi yani kemanlı bölüm biraz o öykünüyor şeye. Ve kızın yüzü falan çok güzel. Fena değil. Ya kötü bir şarkı değil en azından. Hani kötü bir şarkı değil. Ama süper bir şarkı falan da değil yani. Çok ortalama bir şarkı. Yani şuraları falan parça yürümüyor yani burada. Ya bu kafa renkleriyle söylüyor. Bu tadı vermiyor yani. Ses kısık geliyor çünkü ben kıstım çocuklar. Durup dururken bir de telifle başlamayayım yayına diye. Evet. Yani haşhaşta da ya birazcık daha böyle haşhaşın içinde Özgün şey olsaydı. Nasıl anlatayım? Biraz daha açılmalar olsaydı seste çok güzel olurdu. Biraz Ya eksik belki kalmış. biraz bu Hadise'nin Düm Tek Tek'te uyguladığı bir sistem vardı ya, biraz daha oryantalik. Belki. Belki biraz ben onu bekledim. Çok az bir oryantal tını vardı. Belki biraz daha Ama yükselebilirdi. aradaki büyük fark sahne performansı farkı. Dehşet fark var ikisinin arasında. Yani bir tanesinin sahne performansı hani İrem'de bir enerji var, renk var, danslar var. Çok güzel bir koreografi var. Diğerinde yok. Ya tam diyorum ya eğlenecek parça. O nedenle. Hani ilk turda ah be falan o tarz. Onu hissettiriyor yani. Yani bir de anlayamadığım bir şey var hocam. Biraz komploya girersem. Hayda.
canlı yayının chatinde olan arkadaşlar vardır burada yani. İrem'e karşı bir nefret vardı. Ben de onu çözemedim. Kimden? Yani Avrupalılar chatte bir mı? nefret vardı gerçekten. Biz böyle Türk bayraklarıyla doldurduk chat'i. Evet. Buradan tüm Türk Eurovision fanlarına selamlar, gerçekten sevgiler. Evet. Çok böyle Türk bayraklarıyla doldurduk. Arada fazla bir şekilde İrem olmasın, İrem'le biz finale kalamayız diye çok tepki gösteren vardı. Allah Allah. Yani niye bilmiyorum, bu İrem düşmanlığı da var. İnşallah önümüzdeki Olabilir. yıl katılır ve Ezeze şampiyon olur. Çok isterim. Buradan Özgün, İrem'e sesleniyorum. Özgün de hırslanmış bu arada. İrem tabii. 2027'de yıkalım ortalığı İrem. Ay çok iyiydi bu arada. Lütfen Peki. şimdiden. Bak Alp ne güzel yapıyor işte. Estonya'da tarih yazacak inşallah. İnşallah inşallah. Peki. Şimdi başka bir ne? Belki bir gün dinlersin. Bu arada süper chatleri topluyorum. Azıcık bekleyin. Doğa falan. Bak chatimizde de Doğa falan var. Doğa falan, bu senin makyaj Hit Factory çeyrek final performansı. Hit Factory çeyrek final mi yapıyor şu anda yarışma? Ben farkında bile değilim ne olduğunu Özgün. Sen biliyor musun? Takip ediyor musun? Evet hocam, çeyrek finalde ilk çeyrek finale kalanlar şimdi Aa, performansları YouTube kanalında. hadi ya. Şu an Oradan çeyrek final. seçilenler yarı finale kalacak. Yarı finale kalacak. Dur o zaman şimdi bakalım. Doğa falanın çeyrek final. Şu an seçilmedin değil mi Doğa sen daha? Zeynep Şu an Bayar. çeyrek Ne oldu? finaller var. Tamam. Yarı final mi var? Çeyrek finaller var, yarı finale kalacak. Tamam. Doğa falan Bakalım ne yaptın Doğa? Baştan. Çok uğraştım inan. Ama bu galiba o sırada canlı okuduğum bir kayıt değildi galiba Doğan. Değil mi? Bu yani kayıt yapılmış bir performansı sen yapıyorsun. Burada seslendiriyorsun gibi geliyor bana. Bu canlı değil çünkü. Unutmak için seni o gün sarıldığımızda söz verdiğim gibi son bir öpücüğü çok görmüştün Nasıl oldu bu? Anlat bakalım. Buralarda mısın? bana. Biliyorum demişsin ben gideceğim yeri. Tabii ya, karaoke üstüne söylüyor çünkü. Bir şey diyeceğim şimdi. Şuraya kadarını bir şey yapayım mı? Hayır hocam, canlı okudum orada. Tamam Doğacığım. Seni o gün sarıldığımızda söz verdiğim gibi son bir öpücüğü çok görmüştüm Bir şey dikkatimi çekti. Daha şöyle bir başlayalım. çok. Bir kere sahne duruşun, görüntün çok güzel. Fakat dikkat et, bak ellerin böyle kapalı, farkındasın değil mi? Şu şekilde böyle kapatmışsın ellerini. Sonradan ama o heyecanı yenerek toparlıyorsun. Uğraştım inan unutmak için seni Bak, açıyorsun. Farkına varıyorsun ne o yaptığını. gün sarıldığımızda Serkan Çelik tabii ki. söz verdiğim gibi son bir öpücüğü çok görmüştün bana. Biliyorum demişsin ben gideceğim yeri. Gayet temiz okumuşsun aslında. Küçük küçük şeyler var. Onlar yarışma performansı içinde benim çok fazla böyle takılacağım asla bir şey olmaz. Yarışma sonuçta. Bunu daha önceden planlamış mıydın? Yani mikrofonu alıp sol tarafa. Düzeltme yapılmamış ya. Yok. Var küçük. Yani yapılmış sadece. Hafif bir delay. Birazcık böyle reverb tadında hani. Ya birazcık sesi düzeltmek için değil, sesi sadece hafif makyaj vermek için bir şey yapmış. O da normal yani. Olacak bu kadar. Kupkuru veremezsin yani zaten. Sordum yapabilir miyim diye. Onlar da olur dediler hocam. Helal olsun sana Doğa. Ya müthiş bir şey yapmışsın. Kendini şunun arkasından kurtarmışsın ya. Böylece çok sahnede rahat hareket etme şansı yakalamışsın. Tebrik ederim seni. Yani dans etme şansı yakalamışsın. Rahat. Doğa kaç yaşındasın bu arada? Ne kadar sahneye yakışıyorsun. Bu sabah çok erken Oo, mimikler, oyunculuk. kalktım. Sevdiğin tatlıdan yaptım. Yerken onu tek başıma. Bu arada Doğa
girişteki alt renklerin çok güzel. Çok çok güzel bir ses rengi. Karakter rengin burası senin. Yerken onu tek başıma. Bu rengin işte. Çok karakteristik bir rengin var. Kendini kolay ifade edebileceğin ve ayrılabileceğin bir rengin var. Bir de kendi şarkıların falan varsa çok güzel olur. Sessiz sedasız ağladım. Kalktım bir Ya bu gülümsemen falan çok güzeldir. İzleyiciye keyif verir, sen rahatlatır, sen rahatlarsın ve her zaman olumlu bir etki bırakır. Çok güzel. çay demledim. Değil mi? Açtım bir film izledim. Zaman bir türlü geçmedi. Aa, Bütün evi temizledim. Sıkıldım kendimden, aptal mıyım, neyim ben? Neyim var böyle, neden kurtulamıyorum senden? Geçmiyor günler, bu da senden uzakta. Yıldı şişeler, her gün mutfakta. Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım. Durmadan yedim, biraz kilo aldım. nasıl sizce? Bence gayet başarılı. Aslında prodüksiyon açısından doğayı yakın çekerlerken başkası mikrofon standı alsaydı daha iyi olurmuş. Ya, detaylar tabii ki olabilir. Bayağı doğa sahnede gibi davranıyor zaten. Bence de. Affet beni sevgilim, unutamadım Ben en çok bu giriş renklerini çok beğendim. seni. Hiç halim yok uyanmaya. Ama doğa bunu burada bırakma. Yani eğitim alman gerekiyorsa eğitimine devam et. Yani mutlaka bu yola çalışmaya, çabalamaya, geliştirmeye kendini devam et. Şarkıcılığını da geliştirebilirsin. Sevemem sensiz günleri. Sıkıldım kendimden, aptal mıyım? Ve doğa falan senin şarkıcı adın mı? Yani bu bir nick mi doğa falan? Hı? Neyim ben? Neyim var böyle, neden 5 Şubat'ta albüm geliyor. No? kurtulamıyorum sen? Evet hocam nick bu diyor. Bak bir şey diyeceğim sana. Bu doğa falan ismini çok uzun tutma kendinde. Çok uzun tutma. Yani Papdircem size örnek olsun bu konuda. Şimdi Senagül diye değiştirmeye çalışıyor. 2 farklı kimlik oluştu artık. Ya çok zorlanacak. Ancak çok fazla Senagül'le üretip iyi iş üretmesi gerek. Yani Sertab Erener işinde ürettiği gibi. Hep böyle duyurması gerekiyor. Kim olduğunu duyurması gerekiyor. O nedenle buna takılma. Kendi ismin neyse onun arkasından devam et. Geçmiyor günler. Yani mahlaslar gerçek ismi gölgelemeye başladığı andan itibaren çünkü doğa falan güzel bir isim ama doğa falan her zaman şeydir yani falan böyle bir düşük hisse verebilir ileride. Ondan ya bir şey yapacaksan kendi ismini hemen göstermeye çalış, hiç çekinme. Da sen de İsmim Doğa Özdaş hocam. Benden daha ünlü bir kızın ismi o sebeple. Ha, Doğa senden daha ünlü olduğu için Doğa'yı kullanmaya. Doğa Özdaş ismin zaten. uzak. Kendi ismini de kullanabilirsin. Şişeler, Şimdilik Doğa falan kullan. Ona bir şey demiyorum canım. her gün mutfakta. Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım. Durmadan yedim, Her durmadan da küçük bir düşüşüm var ama. Minik. durmadan yedim. Biraz kilo aldım. Burada da. Geçmiyor günler, burada senden uzakta. Yıldı şişeler, her gün mutfakta. Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım. Durmadan yedim, Burada da. Hep bu yukarıya çıkışta bir de işte. biraz kilo. Burada da. Bir buraya çıkıp aşağı inerken her defasında küçük küçük entonasyon yaşamışsın. Onun haricinde hiçbir şey yok. Sahne duruşun,
Söylemedeki rahatlığın gerçekten çok keyifli. Özellikle sahnedeki rahatlığın çok acayip senin. İnanılmaz rahatsın ve gülümsemen, keyfin, oyun yapman, yani o mimiklerin çok başarılı. Ben senin yaptığın işi çok beğendim Doğa. Buradan yola çıkıp kendi yolculuğuna devam edecek, mutlaka altyapını hazırlamaya devam et. Mutlaka. Ceylan V. Benim nickname'im riskli mi acaba? Ceylan V olarak riskli tabii. Ya yanlış kalmayın insanların akıllarında. Ya mesela Sefo. Seyfullah isminin kısaltılmışı. Yani Seyfullah diye çıkmak istememiş. Sefo'ya kısaltmış. O bir şey ama hani isminiz güzel yani. Doğa güzel bir isim. Atıyorum senin ismi Ceylan. Güzel bir isim. Mesela yani zaten bunu kullanabilirsiniz her şekilde. Onu demeye çalışıyorum. Ben teşekkür ederim. Doğa, başarılar dilerim sana. Tebrik ederim seni. Peki, devam. Emre Aydın beni biraz böyle hatırla, tadımlık versiyon Burak Aydemir. Burada Gökhan Özen var ya. Yerde oturan. Gökhan Özen abi. O yabancı bir korkak. Şimdi o elinde sigarayı yavaşça yere bırak dostum diyeceğim. Bir ara öyle bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Tamam, okey. Kirletmek için çıkmasını da kolaylaştırıyorsun. Ama düştün. Hatırla, kaybettin her şey gibi. Okey, aç ağzını ve şu nefesini tut. Bu nefes çok önemli. Nefes düştü mü? Madem bu şekilde yapıyorsun, o zaman bu gelecek nefesin de güçlü olması lazım. Ama yani elinde sigarayla o işler, bak. Ya ki çıkmadı artık. Okey, çok eğlenceli. Yalnız oturan arkadaşın oturur halde de sesi daha kuvvetli. Onu söyleyeyim. Bir de daha iyi pozisyon tutuyor. Daha net, iyi nefes tutuyor. Sen ayaktasın ama hep yumuşak söylemek istiyorsun ve uzun uzun kuvvetli seslerde aşağı doğru düşmeye başlıyorsun. Nefesin yetmiyor. Biraz nefes çalışman gerekebilir. Bariz nefes çalışman gerekebilir ve bu sesleri uzun tutmayı egzersizlerle hep ısındırıp kendine alıştırman lazım. Alışkanlığın zayıf ama yaptığınız şey kötü değil. Tebrik ederim. Peki. Nasıl? İyiydi valla. Güzel, güzel. BTOB yıllar önce yapmadım ben ya. BTOB fanlarını bile aldım abi. Sefo'nun yeni şarkısına baktınız mı? Yo, bakmadım. Öyle bir şarkısı mı var? K-pop özel yayını çok az kaldı. Yani sistem hazır şu anda. Sistem hazır. Geliyor ya. Çok güzel açıklamasını yapacağım. Azıcık bekleyin. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Emre Yücelen koma girerek görebilirsiniz altyapıyı hafiften. Artık. O noktaya geldi. emreyücelen.com'a girin. Hafif hafif hazırlıyorum yani. Azıcık sabredin. Güzel bir şeyler planlıyoruz. Dur, neredeyim? Ramiz Sagopa Kajmer. Peki madem analizi gelir mi sıcak sıcak? Allah Allah, öyle bir şarkı çıkmış. Sadece Ramiz'le parça yapacağını duymuştum. Peki madem parça çıktı mı? Bakalım. Buraya alalım bakalım şöyle. Burada bir dursun. Heyecanlandım bak şimdi. Hocam süper chatleri es geçmeyelim. Dur bekle, şimdi yavaş yavaş alacağım. Evet, şuradan başlayalım. Melanie Garcia Marte. Junior Eurovision. Junior Eurovision'da mı çıkmış bu kadın? Özgün, sen bilirsin. Bir gariplik var bu işte. Bu nasıl bir Junior Eurovision? O tanıtım toplantısı hocam. Orada çıkıp söylüyor Melanie Garcia. Melanie Garcia kim bu arada?
Sen biliyor musun? Sen bilmiyorsan Özgün zaten. Melanie Garcia. Melanie Garcia eski bir yarışmalı, artık büyümüş. 2018'de kazanmış. Üçüncü olmuş. Levos Kids'i kazanmış Özgün İspanya'da önce. Sonra İspanya'yı Marte şarkısıyla çocukla devam etmiş. Şu an 18 yaşındaymış. Abi şaka mısınız? 18 yaşındaya benziyor mu? Videoda bir gariplik olmasın. Saçma sapan bir şey izliyor olmayayım. Abi 18'e benziyor mu bu kadın? Nasıl oluyor bu? Allah Allah. Alişan vs. Kerim Gurbanliyev. Türkmenistan'dan selamlar hocam. Alişan vs. O nasıl video? Canlı performans. Allah Allah. Türkmen soy. Merak ettim, bir saniye, bir kapı çaldı. Özgün 2 dakika bir durun. Geliyorum bir saniye. Bildiğin kapı çaldı abi, dur. Geliyorum. Abi şu ekranı da düzgün açayım. Özgün bu arada top evet. sizde. Geliyorum. Ya bu arada beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Kadın hiç 30 gözükmüyor yalnız. Evet ya Ben ben de... 18 gözükmüyor. Ben 30 gözüküyor. Ben hiç söyleyemedim. Yani 30. Ama şimdi baktım 2007 doğumluymuş gerçekten. Gerçekten hiç 18 gözükmüyor ama nasıl 2007 doğumlu o? 2007 doğumluymuş. Bir de Junior Eski Eurovision tanıdık da. 2019'da yarışmış. Bayağı zaman geçmiş tabii üzerinden. Mart ayı üçüncülük almış. Herkes küçük gösterecek diye bir kaide yok. Kimisi de büyük gösteriyor. Evet. Çok acayip Ayşenur ya. Ama biraz da makyajın şeyi çok acayip. Evet, o çok önemli bir faktör bence. Abi tamamen Yani saç. zaten Tamamen saç makyaj. Hiç konuyla ilgisi yok yani. Çok Kesinlikle. ağır. Çok ağır makyaj. Tamam, şimdi şeyi alamıyorum, şu linki. Niye alamıyorum? Ne var bunda eksik olan? Tamam. Türkiye Respublika Tamam, bakacağım. Kerim Gurbanaliyev, onu da aldım. Şu bakalım şu. Bir saniye, geri dönüyorum. Evet, teşekkür ederim çocuklar. Bu arada idare ettiğiniz için. Bildiğin kapı çaldı ya. Olur yani böyle. Si no quieres ver que el mundo acabe así, debes defender la vida que hay en mí. Tu voz hoy puede volar. Bak, full kafa sesiyle şarkı söylüyor. En alt seslerden bile bakın. Debes defender. Bu bayağı eğitim yapısını, şan eğitimini temelinde bu kafa renklerini güçlendirmek üzerine almış. La vida que hay en La viva que- Görüyorsunuz değil mi? tu voz Ama. hoy puede Bayağı operatik aslında. Asıl merak ettiğim başka bir şey. Bu kadının mesela yani kadının diye isim geliyor Özgün ya, aslında genç bir kız yani, nasıl oluyor ben de anlamadım. Junior Eurovision performansı vardır diyecektim. Var. Bak, Skyfall söylüyor. Abi ben bunu istemiyorum. 3 hafta önce, bu yeni. Abi daha iyi performansları varmış bu arada. Biz niye bunu açtık ki? Bu Junior, bu telifli hesap değil mi bu? Hiç acımasızca telif yeriz sonra kafamıza. 7 ay önce Allah Allah. Bizde bir gariplik var demek. Bizim algımızda bir sorun var. Bir saniye. Bak. Daha da eskiye gittim. Aynı kızın Los Batallas'ta okuduğu performansa biraz bakacağım sadece. Bak şimdi çok acayip. Bad Omens'in. Tamam. Şimdi hatırladım. Haklısın. Kız burada. O zaman da operatik okuyor ama. Eğitimin onun üzerine. Evet abi, çok acayipmiş bu arada. O yaştaki böyle bir operatik versiyonu
Bu arada kısacık bir kayıt ama ne olduğu belli oluyor. Bir versiyon daha. Konuşmasına bakalım. Pues, gracias. Bueno, la verdad yo me siento súper... Aman Allah'ım. Todos vosotros voy a cantar la canción. Tam abi tahmin ettiğim gibi. Dedim ya Tuğan Serhat Ak. Geçen hafta çok atmıştı, bu hafta fakirleştik. Ne oldu ya? Dur bir saniye. Operatik. Ama güzel söylüyor yani, opera pozisyonu. Tabii çocuk. Normal ama buraya bakın. Daha onu popla birleştirmiş. Şimdi anlıyoruz. Ya yaş ilerledikçe bu kadar operatik bir hitaptan vazgeçip daha pop kimliğe bürünmüş. Ama gene de o şan pozisyonu mükemmel duruyor. Zaman zaman göğüs sesleri ma geldi mesela. Bilmiyorum, sever misiniz böyle okuyucuları? Sizin hoşunuza gider mi mesela böyle sesler? Mesela Su Desen sever misin mesela? Bu tarz okuyan kişileri. Hoşuna gider mi? Hocam ya çok hoşuma gitmez ama dinlerim. Özgün. Bildiğin Lorin olmuş kız. Kız Lorin olmuş. Acaba hayda. Lorin'in mi hayranı bu kız? Bakar mısın ekrana? Aynısı. Evet. Bildiğin Lorin bu kız şu anda. Stil. Allah Allah. Bak Skyfall söylüyor. Yapmış yani. Aynı Kopyası Lorin var. abi. Opera söyleyen Lorin. Ya onu da operatik söylüyor bu arada. Allah Allah. Çok tatlı aslında. Bakalım tizleri nasıl geliştirmiş, izleyelim. Şan pozisyonu çok gelişmiş. Çok güzel ya. Orijinal bir şarkıcıymış. Ben çok sevdim. Ya taklide görüntü bayağı Lorin. Ses böyle operatik. Ama yine de hani şarkıcılığına hiçbir şey diyemem. Gayet güzel. Ya kızın bir de 18 yaşında olduğunu düşünün. Hani öyle hiç öyle göstermediği halde öyle düşünün. İlginç. Çok çok ilginç hem de. Ama rengi çok güzelmiş. Çok dinlendirici, yumuşacık bir rengi var. Bu nedir abi? Hadi bakalım. Aynı kız olmasın ya. Evet abi. Shakira söylüyor orada da. Herhalde taklit yarışması bu. Allah Allah. Ne acayip bir şarkıcıymış ya. Çok acayip kafa değil mi? Yalnız bu kadın soprano görünümlü ama mezzo bence. Çok koyu rengi var. Tizleri de öbüründe de biraz kapalıydı. İlginç. Melanie Garcia Gaspar. Vay be. Çok acayip. Yani Pandora'nın kutusunu açtıkça, tamam mı? Yepyeni şeyler çıktı kadında hakikaten. Ve ya 18 yaşında kızım ne diyeceğimi de bilemedim ki. Yani baksanıza abi. Her şey deniyor gibi biraz sanki hocam. Ama beceriyor da. Becermiyor da değil yani. Bir şeyler var. Aa baksanıza, bir şarkısı da var böyle. Ona bakalım nasıl. Palabras no tienen nada, tienes que estar. Nuestro eco en el silencio. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi abi? Böyle genç yetenekleri Junior Eurovision öncesinde buluyorlar.
bulmuşlar zaten, keşfedilmiş. Sonra Junior Eurovision'a sokmuşlar. Üçüncülük yapmış. Oradan çıkarmışlar. Zaman zaman operatik okutuyorlar. Zaman zaman böyle pop okutuyorlar. Yani ama kökünde şey de var. O İspanyol name yapısı da var. Mencionada no será callar. Baksanıza operatik değil mesela. Apagaron ya mi sueño. Can you hear again, hear again, hear Bayağı Lorine öykünmüş Özgün. Baya. Ama ilginç olan şu. Ya bu kızı 3 veya 4 sene içinde böyle bir İspanyol yıldızı olur veya 4-5 sene içinde hani bir yıldız olarak görürsek şaşmayın. Hani ne zaman olduğunu anlamazsınız. Anladın mı? Ne zaman ünlü oldu, ne zaman böyle bir tarzı. Çünkü bakın deniyor gördüğünüz gibi. Onu da deniyor, bunu da deniyor. Bir şeylerin içine sokuyorlar. En sonunda bir yerde bir kıvamı bulacaklar. Yani bütün izleyicinin dinleme keyfini yaratan bir şeklini bulacaklar. Ve 4-5 sene kalmaz Özgün. Belli bir seviyeye getirebilirler. Hani böyle bir yıldıza dönüşürse şaşmayın. Sonuçta şey var yani gene Yani biz izlemiştik ya. Bu 88 dilde şarkı yapan kadın kimdi? Hani 8 dilde mi ne yaptı en son? 17 dilde mi? Yine İspanyol. Bilirsiniz, chat'tekiler bilirler. ya işte şey bizim Rosalia. Rosalia. Rosalia'nın geçmişini de izlemiştik. Ne oldu? Klasik İspanyol şarkıları söyleyen bir şarkıcıdan nereye dönüştü abi? Tikka tikka. Başka bir şeye dönüştü. Bu arada Ayşenur anladı espriyi. Neredeyse oraya gireceğim. Girmiyorum. Yani dönüşme yaşanıyor. Bir şeyi buluyorlar. Ya tam oturduğu bir kapağı buluyorlar. Ondan sonra zaten çünkü yüzü çok güzel. Hani anladınız mı? İleriki yaşlarda çok çok star olabilecek özelliği, becerisi mevcut. Hepsini deniyorlar işte bak. Koca Yani orkestrayla bir söylemişler. örneğini gördük hocam. Mesela kanalda da gördük. The Warning kızları. Aa Yani- süper. Siz ilk röportajı yaptınız. Oradan alıp nereye evirdiler de bugün Grammy adayı oldular. Kanalda zaten 8 yıllık tarihinde var. Kesinlikle. Şimdi bilmeyen arkadaşlar vardır. The Warning'i biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? The Warning bak şu an 1 milyon abone olmuş Özgün ya YouTube'da. Ne acayip. The Warning Ya bu yıl Latin Grammy'yi alacaklar inşallah. işte bu meşhur şeyde meydanda söylüyorlar ya Amerika'da. İşte orada da çıktı bu sene. Yapmadıkları şey yok artık. 3 tane kardeş. İzleyin bu kızları. Şimdi size acayip bir şey göstereceğim. Ya bilmeyenler için. Muhtemelen yeni takip edenler vardır kanalı. The Warning yazın. Emre Yücelen yazın yanına. Ve olaya bakın. Röportaj tarihi 6 yıl önce. Çok etkilendim, çok şaşırdım. Ondan sonra yaklaşık bir saat sonra Ya. bana bir mail geldi. Ya bu mailde sizin bir konser videonuzu gördüm. Gitar çalıp şarkı söylüyorsun. Bas Abi çalıp şarkı söylüyorsun. yaşları 17-16 falan şu anda. Yani şu videoda. Aynı kızların. Davul Ya bu mesela şu kız. Şu. Bu. Bu kız oldu. Yani abi 6 yıl önce böyleydi ama 6 yılda her şey değişiyor. Ve o zamandan da hani bu bir kariyer yolculuğu olacağı belliydi zaten. Çok acayip. Aha, gördünüz değil mi? Nereden nereye? Öyle. İşte diyorum ya bir yerden yakalıyorlar Özgün. Ağır ağır o gelişim geliyor. Yola devam ediyorlar. Ve en sonunda öyle bir noktaya geliyor ki işte. Yani bu sene neredeyse Grammy alacaklar. Ucuna geldiler artık. İşte buna Junior Eurovision, Tabii. The Voice Kids hep faydalı oluyor. Tabii işte o tarz yarışmalar. önce o tecrübeyi vermek zorundalar çünkü. Önce o tecrübeyi vermek zorundalar. O tecrübede sahne tecrübesi, seyirci tecrübesi, iletişim tecrübesini öğreniyor. Bambaşka bir şey olmuş işte. The Morning'e selamlar. Müthiş. Ya çok acayip ya. Bu röportajı izlemediyseniz izleyin bu arada ha. Baştan aşağı çok eğlenceli. Şarkı söylüyorsunuz. environment. We were always listening to music, always.
our family activities always had Altyazı something falan to da do var. with Tıkır tıkır music. izlersiniz. And we started But playing. they are not musicians. Oh yeah, my parents are not. Aa, oh my god. Benim muhteşem İngilizcemi de izlersiniz. Peki. Eğlenceli. Evet. Sefo'nun yeni şarkısına bakabilir miyiz? Feat çok iyi. Sefo'nun yeni şarkısı neymiş ki? Nedir Sefo'nun yeni şarkısı? Sena ile birlikte bir şarkı yapmışlardı, o mu acaba? Sena Şahin'le. Bu hiç bilmiyorum. Onu mu Yeni istiyorlar? şarkısı, Ama o yeni klip. şarkısı. Tabii canlı performansı yok o klip. Harezmli bir şarkıcının şarkısını, ses analizini yapar mısınız? Harezmli bir. Geçenlerde yaptım ben ya. Ha? Böyle bir şey hatırlıyorum. Kim? Bak açmışım da videoyu. Yo. Dragon diyelim bakalım. Yok, tamamen internet gitti. Ha, geldi. Beklesin. Bir internet gelsin. Ben de geleyim. Bekleyin azıcık. Bir gitti çünkü internet. Ben de geliyorum. Tekrar odaya giriyorum. Evet, ben daha yeni giriyorum. Çocuklar, internet gitti, internet. Telif değil. Benim gördüğüm. Geliyor mu sesim? Geliyor hocam sesiniz. Tamam. Yayın gitti, internet gitti çocuklar. Anlık bir kesinti yaşandı. Demek ki bugün Gizem'in yayının başında verdiği müthiş enerji sayesinde kusura bakmayın, gitti. Geldim tamam. Ben bir amanis yapayım enerjimle. Kötü enerji. Tamam. Kötü enerji. Yayını. Kaç. O yüzden Tamam. internet önemli hocam işte. Tamam güzel, tamam dur. Sen bu bayağı dertlisin bu konuda, anladım ben. Direkt manifest diyelim. 7 internet gitmesi. 7 bir de ben 4 öğrendim. Fotoğraf paylaştığımızda da nazar. Of. 4. Ay. Hayır. Derdimin dermanı. Yani derdimin dermanıyı da ayırarak. Ya biz bunları normalde doğru değil diye bakarız yani. Ama işte arabeskin içinde her şeyi olur kılan bir şey var yani. Bu böyle. Hani Müslüm Gürses'e de desen ne olacak? Hani öyle bir şey var ya. Yani işte burada böyle bir şey falan var. Ama yeni yetişen arkadaşlara, yani hani Müslüm Gürses'i dinleyip büyüyen, onu dinleyip kendini yeni geliştiren kişilerin kulağına küpe olsun diye söyleyebilirim. Bölmeyin kelimeleri. Anlamı gidiyor. Üf. Tek ses. Derdimin der alttan. Bozlak okumak başka bir şey ama ya. Onu çok iyi biliyorsunuz yani. Hani bozlak başka bir şey. Böyle yarı arabeske tadına dönüşen bir şey, başka bir şey. İkisi tam aynı değil. Müslüm Gürses de zaten hani bu işin öncüsü Türkiye'de. En büyük öncüsü. Öyle olduğu için de kendi tarzına çekmiş aslında okuduğu eseri. Vibrato en sonda başlıyor. Bakın, kritik bir şey, güzel bir şey. Vibrato sonda. Git. Kelimeyi tamamlaması. Ara sazlar. Bir şeyler veriyor. Aslında hani genel olarak baktığınızda o glissando, o bağlama glissandoları Müslüm Gürses'le özdeşleşmiş şeyler. Burada A'ya bakarsanız gene tam açık.
Ama bundan sonra bozdak kalmıyor yani. Tamamen arabesk bir şarkıya giriyor. Evet. Umarım buraya kadarını keyifle. Sasha Sloan performs older. The Late Night Show Stephen Colbert bu programda söylediği bu program bize telifi yapıştırır. Sasha Sloan'ın kim olduğunu bilmiyorum. Ama bakacağım. Bu performansından başka performans varsa ona bakayım isterseniz. Sen performans gene hep burada performans yapmış. Bu kadının performansı yok. Performanssız şarkıcı olarak 5 yıl önce bir performansı var. O günden bugüne de bir burada böyle bir şey kendi kanalında yapılmış. 5 yıl önceki var. Bir bakayım istiyorsanız. Albüm kaydı ise maalesef albüm kaydı olarak da kullanmış bunu. Yani, bunu kullanmışım bakalım. Kullanmaya da bilir çünkü. Ghost diye bir şarkısı var. Abi ne var ne yok hiç acımasızca yani bazılarını bırakmıyorlar işte bırakmayınca da. Kısaca bakayım mı sesini de kısayım. Anladım. Aa Rusya. Nasıl oldu bu? Kimmiş abi Sasha Sloan? Bakalım. Sasha Alex Sloan. İngilizceden çeviriyor. Profesyonel olarak Sasha Alex Sloan. Alexander Arturovna Yatchenko. Amerikalı şarkı söylüyor. İlk albümü Only Child 16 Ekim 2020'de. Sağlam ve açık sözlü bir albüm. Ama Alexandra Arturovna Yatchenko. Yani belli ki eğer orada bir de Kızıl Meydan görüntüsü varsa anlaşılıyor ki Rus kökenli. Bir şeyi var, bir köken var daha doğrusu. Travmatik bir şey mi anlatıyor? Ama tabii ki hiç şarkıcılığı en ufak benzemiyor bir Rus kökenli şarkıcıya. Tamamen Amerika'da hayatını geçirdiği belli. Bayağı travmatik bir şeymiş bu arada ya bu. Ellerini zaten hani cebine koyup söylemesi çok müzikal değil mi yani? Normalde hani seyircinin karşısında eli cebe sokmak nedir? Yani ne kadar ayıp ya çıkar ellerini cepten derler. Burada demezsiniz değil mi? Çünkü arkaya da bir görüntü koymuş ve bir hikaye oynuyor. Bu arada sahne mizanseni şahane değil mi ya? Doğa burada şarkı söylemek istemez misin? Yani burada kim söylemek? Sude mesela sen kesin söylemek istersin böyle bir ortamda şarkı. Çok güzel yapmışlar. Tek ışık, film makinesi dönüyor. Ben kesin söylemek isterim. Çok havalı. Çok havalı. Ya bir de küçük Çok orkestra. Bir piyano, bir davul, bir gitar. Nefis. Sadelik ya. Sadelik. Böyle ben sade yani sade bence ve güzel yani. Hı hı. Hoş bir ortam. Kesinlikle. Şurada da böyle pencereler gibi bir şey yapmışlar. Bak gölgeyle şu taraflara. Çok hoş. Aynı ev ortamı gibi. Evimde açayım müziğimi dinleyeyim ama orada da şarkı söylüyorum. Çok Orada- güzel bir ortam. Kesinlikle. Kulaklık da harika. Yani bütün detaylar kurgulanmış. Belli ki estetik çok yüksek. Ya bayağı travma ya. Sürekli anlatıyor. Ailesini anlatıyor. Ay, ne kadar acılı bir şarkıymış bu arada bu ya. Yani müzik hiç öyle değil ama yani. Umut burada geliyor yani. Hikaye. Şarkıcılık. İlerliyorum hep. Evet. Tamamen söz yapısı üzerine kurulu. Hikaye
kurgulu bir şarkı. Önce beste öyle. Böyle bir şarkıyı da söyleme biraz böyle Alanis Morissette'in o tadı minik minik geliyor sanki. Ya mutlaka öykündüğü, beğendiği bir şarkıcılar vardır kariyerinde. Anlatıyor ama. Bol bol anlatıyor. Ve şey bir hikaye bu arada. Çarpıcı hikayeler anlatıyor. Nerede yaşıyormuş acaba Sasha? 30 yaşında Boston'da yaşıyormuş. İlginç. Boston'da büyümüş. Evet. Onlar zaten belli oluyor kendine. Piyanoyu kendi kendine çalmış. Baba ve büyükanne ve büyük babası Sibirya Rusyalıymış. Çocukken yazlıklarını orada çiftlikte geçirmiş. Anne tarafından büyükanne ve büyük babası Güney Boston'da olmuş ve büyütülmüş. Sasha Maine'de onlarla çok zaman geçirmiş. Lise mezun olduktan sonra Berkeley Koleji'ne gitmiş. Allah Allah. Bir gün eve döndüğünde ailesinin evlerindeki odasının yanına dork kelimesinin yazıldığını fark etmiş. Sloan fotoğrafı Reddit'te paylaşmış. Fotoğraf hızla viral olmuş. Bu fırsattan yararlanarak gönderinin altına SoundCloud bağlantısını yararladı. Böyle. Warner Chappell Müzik tarafından yayıncılık anlaşması. Bu ne ya? Nasıl bir kariyer? 19 yaşındaymış Özgün. Üzgün kız ve kaybeden. Ya bu arada da hocam dork affedersiniz salak saf anlamına geliyormuş. Yani şey çok ilginç ya. Ya bütün kariyeri üzgün kız ve kaybeden kız. Hani dünyayı suçlayan insan gibi. Şarkıda ayrılık, sefalet. Çok sorgulayıcı sürekli. 2023'ten günümüze bağımsızlığa doğru yenileme. Biz onu bu plak şirketi Coachella'da yer almış. Coachella'da da varmış bu kadın. Allah Allah. Çin'de yayınlanan Sisters Who Make Waves adlı varyete şovunun 5. sezonuna katılmış Özgün. Sağlık sorunları nedeniyle ayrılmış. Ya evet, bu Çinliler onu yakalamakta çok acayip. Nereden bulmuşlar Dünyadaki abi? Ne absürt. Evet, çok alakasız. Yetenekleri alıyorlar. Bak şimdi çok ilginç bir şey bulacağım. Bu arada şarkı yazarlığı var. Louis Tomlinson'a özgün bir şarkı vermiş. Bak. Seni Ya. özledim. Tori Kelly ile Seni bulacağım. Sözlerin etkileyiciliği sadece hikaye değil. Yani çok kişiye de söz vermeye başlamış. Evet. Farklı bir kimlik. Farklı bir kimlik gerçekten. İlginç. Teşekkür ederim gönderen kişiye. Yani bunu tanımamızı sağladı. Aslında hiç bilmiyordum yani. Bu arada geçen Stromae'yi bilmiyorsun dediler ya Özgün. Ya Evet. şarkılarını biliyorum canım. Adamın kim olduğunu bilmiyorum. Nereden bilmiyorsun? Nasıl bilmezsin? Hangi o kadar da değil yani. Yuh sizde yani var ya. Vurdunuz mu öldürüyorsunuz ya. Okey. Eller cepten hiç çıkmadı ve seyirci çılgınca alkışlıyor. Çünkü abi travması olmayan hiç kimse yok bu dünyada. Doğru mu? Ya. Var mı? Yok. Çünkü hepimiz kusurluyuz. Kusursuz bir varlık yok dünyada insan biçiminde olan. O nedenle hepimizin travmaları var. Aslında çok güzel bir bug değil mi bu yani? Hepimizin açığı bu. Kadının bu tarz müzik yapması aslında herkese hitap etmesini sağlıyor. Hayatınızda bir köşeye yazın. Özgün, bugünkü canlı yayınımızın adı Bir Köşeye Yazın. Evet. Bir köşeye yazın. Tamam hocam. Çünkü ilginç. Size bir formül veriyor. Herkese hitap ediyor. Evet Zeynep. Zeynep Gülderen. Beste yapacaksanız aslında bir fikir vermiyor mu size? Çok kolay bir iletişim yolu. Teoman böyle değil mi abi? Teoman'ın şarkıları bu değil mi? O her şeyi kendi yanından görür. Almak istediğini alır. Başka şey düşünmez, beni avuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile aklını hissetmek beni korkuturdu. Ben her şeyi onun için onun yanında yaparken o hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi. Her sözümü dinliyor gibi beni kandırırken dinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi.
Sözlere dikkat edin. Hep öyledir yani. Aslında güzel bir formdur. Sağlam, güvenilir bir form. Peki. Teşekkürler Saşa. Mahmut Şahat'ın 9 yıl önceki efsane maktasını dinliyoruz. Kısa bir kayıt göndermiş zaten. Bu arada bir istek var. İyi yayınlar MX'in o The First Take full canlı ve ilk kaydın paylaşıldığı bir Japon programı dinlenmelisiniz. Dinlemek istemez miyim? First Take'i dinleyebilsem zaten bütün programı açık dinleyeceğim. İşte onun için de emreucelen.com'a girin. Şu anda onun altyapısının için son aşamadayız. Geliyor. Arada bir bakın bu siteye. Burada tamamlandığı zaman size haber vereceğim. Şu an her şey açılmaya başladı ama daha henüz canlı yayın açık değil. Yani anladınız? Bunu açtığım anda telif. Sekmiyor. Hiçbir şeyini yayınlatmıyorlar yani. Anca böyle kendim dinlerim, siz izlersiniz. Ama bak bunu kaydediyorum senin için. Bir gün MX özel yaptığımda, kendim özel yaptığımda yapacağım. Söz veriyorum sana. Unutma bunu. Tamam mı? Kanalda bir yayında canlı söyledi. Ben mi? Yuh. Bensem yuh artık. Mahmut Şahat'ın 9 yıl önceki efsane maktasını dinliyoruz. Kısa bir kayıt bakalım. Bu gerçekten yalnız bu seviye çok zor bir seviye. Yani şunu hadi ben de yapayım dediğinizde yapabileceğiniz bir şey değil. Mesele tonla alakalı değil. Ya okuduğu ton tamam, tenor renk, yukarısı tiz bir sesle okuyor ama hani bunu bu seste yapmak değil mesele. Müthiş zor olan şu en pese indiği bölüm var ya. O pese inip tuttuğu sesten uzun tutup tekrar yukarıya nefes kalması. Yani sadece bir eğitimle gelişecek iş değil. Yetenek, ses rengi ve tabii ki yani bu çok özel bir becerisi var. Bu nefesin kullanımında farklı bir becerisi var. Yoksa herkes onun gibi okur. Okuyamadığına göre gerçekten çok zor. Hakikaten çok zor. Bakın zaten ağzını izleyin. Bütün tiz tonların hepsinde tam açık çıkıyor. Hepsinde diş gösteriyor hafif. Şu şekilde değil ama hep dişlerini gösteriyor. Parlatıyor sesleri. Bu arada mikrofon dinamik mikrofon. Zaten parlak bir karakteri var. Yani alt pes sesleri yok ediyor. Tizleri hep parlatıyor. Müthiş bir okuma. Bu bölge sonda da artık tamamen artık son bütün nefesi burada toplayın ve tekrar finali yapıyor. Çok çok güzel. 52 saniye ya, şaka maka değil ha. Kolay gibi gözüküyor ama değil yani. Belki okuduğu 45 saniyelerde bir bölüm. Fakat müthiş güzel bir kontrol ve parıl parıl bir renk. Hakikaten harika bir kayıtmış. Bad Omen Spectre Live from Aftershock 2025. Açıyorum. Yalnız bu kayıt telifli. Bu kayıt telifli. Senin bana attığın başka kayıtlar vardı. Dur onları bulayım. Bir saniye.
hafta içi Patreon kanalımıza destek vermek için kaydolmuş ve bana mail olarak da geldi. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Şöyle bakayım. Orada 2 tane link vardı ve ben de size cevap vermeye çalıştım. Buldum. Bir saniye, şimdi şuradan bir bakayım. Linkler çıkarsa. Evet. Bakayım bu linklerde durum ne, onları bir kontrol edelim. Şöyle bir kayıt var. Only Live Music Videos. Bunu da teliflemişler. Artık bir tanesini açacağım senin için. Bir tane de konser kaydı var. Bu zaten albüm telifi var. Şunda bir şey olmayabilir. Buna bir bakalım. Kısıyorum. Birazcık da geçe geçe dinleyeceğim. Uzun gidiyor. Bad Omens, The Death of Peace of Mind, live from Karaoke Helpful Honda Soundspace. Bu ne abi? 1 saat yazmışlar. 2024. Bad Omens diye bir grup varmış. Neymiş bu grup? 2015 yılında vokalist ve prodüktör Noah Sebastian, gitarist Nicola Trufillo ve basçı Vincent Ricker tarafından kurulan Virginia ve Amerikan heavy metal grubudur. Nasılmış sesi acaba? Bir sürü hikayesi var. Sonra bakarız. Kötü alametler. Bodrum katında aylarca süren provaların ardından oluşmuş. Bu değildi abi. Çok özür dilerim. Şu. İlginç müzik tarzları var bu arada. O kadar filmatik bir yapıdan. Şöyle iyice kısıyorum. 6 oktav sesi var yazmış biri. Efektli bir distortion ses. Radyo efektli. İlginç. Müzik tarzı bu, nasıl bir metal grubu ya? Bayağı şeye benziyor abi. Eurovision şarkısı tadında değil mi Özgün? Yani evet, bir de Bayağı. çok unik, benzersiz. Aha. Yani Tarz kim böyle. söyler düşünemiyorum. Evet. Tarz. Aa. Bir şeyler olacak. Distortion bass. Bol bol kafa sesleri. İlginç bir renk. Ya adamın bu arada sahne karizması da çok ilginç ya. Simsiyah bir palto. Değil mi? Paltomsu bir şey yani, değil mi o? Aa, müzik ne zaman bu hale geldi? Of be. Baya müzikal tatlı, böyle filmatik. Çok efekt var ama arkadan giydirilmiş. Yani bayağı backtrack'in üstüne söylüyorlar, çalıyorlar. Ve gizlenmiş çok vokal var canlıya gibi sesler. Biraz Evanescence'in hissini veriyor bana. Ama onun gibi de değil. Müzik onun gibi değil ama o his var. İlginç. Azgın bir metale dönüştü abi. Nereden nereye geldi müzik? Adama bak abi, bu ne? Yeri brutale başladı. Ama çok ses var ya, yani kaydın içinde. Çok ilginç bir ses. Özgün bana kimi hatırlattı biliyor musunuz? Şimdi geldi. Gizem, sizi seversiniz. Hafif Eldar'ı hatırlatmıyor mu ya? Yüzü. Ya. Bayağı Eldar'a benziyor adam. hocam. Gerçekten. Brutalci Eldar. Hazır Eldar da Almanya'dayken
Çok ilginç değil Aa, mi? Eurovision jürileriyle birlikte. Allah Allah. Ben kime benziyor diye bakıyorum. Baya Eldar ya. Eldar'ın metalci hali yani. Evet, rengi de çok andırıyor. Çok güzel bir tenor renk bu arada. Abi çok beğendim grubu yalnız. Benim dinlediğim en alternatif ve kendi tarzı olan gruplardan biri. Müzik çok güzel. Oo, tam sesli bu arada. Hey! Çok eğlenceli. Bayağı beğendim. Ben dinlerim bunu abi. Çok güzel. Hiç yani böyle bir de bir şeye de benzetmeye de uğraşmıyorsun ya, hani şuna benziyor buna. Ya Eldar'a benziyor falan, bu kadar. Çok güzel. Çok hoşuma gitti tarzları. Bad Omens. Vay vay vay, neler varmış hayatta. Bad Omens. 13 milyon izlenmiş 5 ay önce yayınladıkları şarkı Özgün. Bu ne? Korkunç izlenmeler. Kitle acayip, demek ki bayağı bir fan kitlesi var. Abi bak, 4 yıl önce 64 milyon. Bunlar nasıl rakamlar? 3 ay önce ya, oha! 3 ay önce 8 milyon. Allah Allah. Ne biçim vokalisti Şanet'i mi alıyor hocam demiş. Çok acayipmiş. Turap. Turap. Bak. Gönderiyorsun saçma sapan şeyler bana. Al sana bu. Ben göndereyim Turap'a da biz iletişim kuralım ya. Böyle bir şarkıcı olur mu? Bu nedir? Çok acayip. Çok değişik bir şeymiş. Bad Omens. Bir de çok böyle... Turap chatte hocam. Turap sende. Anladın sen. Parayı kırmışlardır diyen var, Ebu Bekir. Olaya böyle bakmak da var tabii. Ama önce bir güzel, farklı bir şey üretmeleri. Ben diğer parçalarını çok merak ettim ha. Abi sayfaya bakın, sayfaya. Bildiğin film gibi ortalık. Korku filmi gibi. Bunlar canlı. Abi de konserleri. Bu kız kim? Papi. Hayda. Elektronik bir yapıda var. Ben çok güzel ama. Mesela en çok izlenen parçası neymiş abi? Grubun. Bak ilgimi çekti herifler. En çok bu izlenmiş. Yo hayır canım, olur mu? Evet, bu kanalda bu izlenmiş. Demek ki Bad Omens'in dışında bir kanaldan yayınlanmış onlar. Tabii şirket hesaplarından. Mesela Just Pretended. Sümeryan diye bir kanaldan yayınlanmış. 2 yıl önce. Pek de uzakta değil ha. Çok değişikmiş. Evet evet, yok yapmayacağım şimdi, bakmıyorum. Video sesi az geliyor, Nehir bilerek azalttım. İlginç Özgün. Tarz ilginç. Müzikler ilginç. Yakalamışlar. Farklı bir şey yakalamışlar. Şey çok hoşuma gitti. Sanki böyle bir çok güzel bir teması var. Sanki böyle bir film izliyor gibi zaten Evet, klipleri. evet. Sahnedeki hallerine baktığında da sanki film karakterleri sahneye çıkmış da şarkı söylüyor gibi. Yani çok meç olmuş. Çok güzel yakalamışlar o şeyi. Allah Allah. Bu arada çok acayip sorunlar da yaşamışlar. 2019-20 arasında bir Misery Will Find Your Tour turnesinde ön grup olarak sahne alacakmış. Ancak grup turnenin duyurulduğu gün kadrodan ayrılmış. Zorbalandığını iddia etmişler. Taciz edildiklerine ilgilendiren bir bildiri yayınlamışlar. Allah Allah. Bir de film müziği yapmışlar 2021-2024. Müzik tarzı. Bad Omens öncelikle metalcore veya melodik metalcore, alternatif metal, evet yani tabii. Nu metal'in yeni dalgası. Abi çok güzel. Evet. Zaten hani nu metal denen şeyde en başarılılardan biri, dünyada yayanlardan biri Evanescence'ti. Onu da andırır gibi geliyor ama değil. Dediğin şey bu hakikaten.
Daha yeni müzikleri. R&B, pop, elektronik müzik, endüstriyel metal içeriyor. Evet, doğru. Çağdaş gruplarına breakdown marş niteliğinde korolar içeriyor. Evet, çok başarılıymış. Güzel, farklı. Noah Sebastian baş vokal, programlama. Sonra zaten çok kalabalık bir grup da değil. Vay, sevdim. Bad Omens. Kesinlikle sevdim. Çok farklı. Peki, Kesik Oyrat. Gel benim gelim yarim, iki de keklik. Ben Anadolu'yum, Elazığ. Aa, Nedim'in attığı. Ama 13 dakika. Evet. Hey, H.E.R. Comfortable Life. H.E.R. diye bir şarkıcı. Kaç yıl önce? Rihanna'ya benzemiyor mu kız? Baya. Bu arada iyi gitar çalıyor ha. Uf. Bu ne? Şaka. Nefis renk. O kadar güzel entonasyon ki yani. Tertemiz ya. Yanıyor, yanıyor Özgün. Alev alev. Bakalım daha neler var. Tek akor. Ya tek dörtlü. Hep aynı gidiyor. Üf. Öf. Hiçbir sekmeyi kapatmadım. Aldıklarımı yapacağım. R&B nameleri dediğimiz şeyler onlar. Oh! Baya nameli. Hiç zorlama yok. Bütün seslerin tamamı yumuşak. Tizlere doğru hemen tatlı tatlı kafa renkleriyle birleşerek. Ya genel sound'da en ufak bir gırtlak stresi, gerilimi yok. Hiç. Hani you make me. Ya kulağa söyler gibi. Çok güzel tarz ya. Sonra ne olacak? Parça bu mu? Bu kadar yani. Aynı devam ediyoruz. Tek sıkıcılığı da bu. Aynı şeyin devam etmesi. Kaç dakika böyle sürecek abi bu? Ya bir şey diyeyim mi? Aklıma gördüğüm andan itibaren ilk gelen kim biliyor musun Özgün? Tamam, Alicia Keys falan herkes fark etmişti ama benim aklıma direkt Kadir Bayram'ın gelmesi. Yani Kadir Bayram'la yan yana oturtsak mesela H.E.R'i. Ya bu arada her diye mi okunuyor? H.E.R diye mi okunuyor? Ciğer diye mi okunuyor? Ama hani yan yana otursalar neler çıkabileceğini hayal etmiyorum yani. Kadir Bayram. Yani bir hayalim var. Fit. Anladın sen.
Başka neyi var abi kızın? Bu mu yani? Güzeldi de. Comforter diye kız kendini yedi. Başka ne yapmış peki? Kariyerine bakalım. Bayağı da dinlenmiş parçalar ha. Her işte. Üf, bütün parçalar deli gibi dinlenmiş. Bu ne Özgün? Saçma sapan izlenmeler var. Vevo'da ha. Bu Vevo kanalı. Sony Müzik şarkıcısı herhalde bu. Doğru kişinin kanalında mıyız biz? Hayır. Tabii ki değiliz. Bu. Ben de diyorum ki nasıl oldu? Hayır abi. Oo, bu daha fazlaymış. 3.3 milyon kanal. Allah Allah. Çok acayip bilgiler var hocam hakkında. Nasıl mesela? Yani Grammy kazanmış fakat buna rağmen hiç hayatına röportaj vermemiş, hiç fotoğraf paylaşmıyormuş. Kliplerde de yüzünü kullanmıyormuş. Sadece sahnede olmayı seviyormuş. Bir tek konu. Bak burada var bir tane. Sadhguru'yla World Mental Health Day. Dünya Sağlık hani zihin sağlığı gününde bir sohbet yapmış Özgün. Namaskaram. You end up being very drained and you end. Ama burada ilginç. First time playing with orchestra. Çok ilginç. Kariyer bak kimlerle yapmış ama bir de Chris Stapleton'la falan yapmış babalarla. Yani kendi de gitar çalıyor. Vay. Oo! Fena gitar çalıyor. Bu arada. Dur bakalım. Merak ettim şimdi. Birazcık daha dalalım şu muhabbete. Gitar solo falan bakalım. Evet ha, Purple Rain. What? Ne? Şaka gibiymiş ya. Baya deli gitar. Bu gerçekten o mu çalıyor bunu? Senkronda bir sorun var sanki. Ha, görüntü senkronunda sorun var sadece. Kim abi bu kadın ya? Allah'ım ya Rabbim. Nereden bulduk gene başımıza belayı sardık? Böyle bir şarkıcı da yok. Singer falan desek ne bu? Ha, buldum. Gabriela. Hadi bakalım. Hands Off Gabriela. Evet. Gabriela Sarmiento Wilson. 97 doğumlu. Profesyonel olarak okulu şu hermiş. Evet. Having Everything Revealed kelimelerinin baş harflerinden oluşuyormuş. R&B şarkıcısı, Amerika ödülü, Akademi ödülü, Çocuk ve Aile Emmy ödülü, Grammy ödülü, Altın Küre, oha, Amerikan Müzik Ödülü, Billboard. Bu nasıl bir kariyer böyle? 28 yaşında daha Özgün. Çok saçma. Yani çok acayip ve gizemli biriymiş. O da çok acayip. Gizemli takılmayı seviyormuş. Gabriela Sarmiento Wilson 27 Haziran 97'de Filipinli bir anne ve Afro-Amerikalı bir babanın çocuğu. Kaliforniya'nın San Francisco Körfez bölgesinde büyüdü. Guitar Central ile yapılan bir röportaja göre, bir tane röportajı var herhalde Özgün. Röportaja göre.
Wilson'ın babası bir cover grubunda müzisyendi ve provalarını ailenin oturma odasında yapıyordu. Annesinin geniş ailesinin üyeleri gitarist, davulcu ve basçıymış. Ayrıca vokalisti sık sık karaoke etkinliklerine çıkıyormuş karaoke'de. Evet, Wilson bunlardan etkilenmiş. Etkilensin. Allah Allah. Oyunculuk kariyeri de varmış Özgün. Bu arada. Evet müzikal de yapmış bir ara. Çok acayip. Bak işte bunlar Ama şarkı söz yazarlığı çok öne geçmiş. gizli yetenek ya. Ama daha henüz ya tam da detaylı inceleyemiyorum ki. Saatlerce Rick Beato falan 3 yıl önce yapmış. İlginç hakikaten ha. Prince influence heavy. Bu ne? Şaka gibiymiş. Aman Allah'ım. Hepimizi paketler gönderir vallahi buradan Özgün. İnanılmaz müzisyenmiş. Bu nasıl bir şarkıcı mı? Abi ben şimdi bunu özel bir not alalım Özgün. Bu kadını. Ya bu özel oturup biz çalışalım. Yani bu yayında olacak iş değil. Biz çalışalım bunu kadını. Çok fazla şeyi var çünkü. Çok başarılı. Ben hatta kanalını takibe falan alayım. Ricky Harris. Ya onun kanalı bu. Ricky Harris. Allah Allah. Peki. Vallahi neler bugünkü yayın nasıl böyle bir keşif yayını oldu ya? Saçma sapan yani. Harika düet. Romeo Must Live. Tamam dur bakayım. Saati kaçıracağım sonra yapamayacağım ağlayacağım. Dur. Bayağı iyi gidiyorum şu anda. Tempom da iyi. Ama şu yayını izleyen der ki abi hiç popüler bir şey yapmadın hocam der ama yaptığımız hepsi aslında dünya çapında. Dur karıştı. Bu nereden geliyor? Zara nereden? Ha Zara Gülşen Kutlu. Dur şimdi dur. SZN4 Human Final Performance. Ne diyor bakalım? Support the channel. Tamam birileri atmış. SZN4 bugün atıldı. Ya şu Kore'yi sona bırakayım mı? Azıcık sabredin. Telif yersem sonra kapanır. Dimash Fire. Şangay'da söylediği bir performans. Rap yapıyor. Vay. Dimash Reis. Ama tamamı melodik. Yanıma daldın. Rüyalara daldın. Acaba? Sen beni bilemedin yamacıma varamadın. Değil mi o değil mi? Çok melodik, fazla melodik. Oha bu ne? Manyak herif ya. İnsanlık dışında adam. Hop. Oha Özgün bu ne? Abi bir saniye sakin olun. Biz ne izliyoruz şu anda? Ne yapıyoruz? Bu nasıl bir performans değil mi aşağı? Ya. 6 oktav saçma sapan abi. Bu şarkıyı bilmiyordum. Bu neymiş? Fire yeni şarkısı mı bu? Yuh. Artık tepeyi çıta falan filan kalmamış. Çıtaları kıran adam. Çıktığı nota ne abi? Anca böyle ifade ederek size göstermeye çalışayım.
Ver müziği. Ver müziği ver. Bir saniye. Dimash bizim gene belamız oldu. Na 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 na. Tamam. Çıkış sesi nerede? Niye vermiyorsun ses çocuk? Veriyoruz ses çıkmıyor. All input değil. Bir saniye ya. Niye ses çıkmıyor bundan? Hay Allah'ım, bir şeye daldım şimdi, benim canımı okuyacak. Şimdi çözdüm. Ben diyorum niye olmuyor şimdi çözdük. Tamam. Gel bakalım. Ready as Tom. Yani not olarak size nasıl anlatayım? G'ler. Fa diyez. Bu sesi bu kadar tam ses nasıl çıkarabilir bir insan ya? Ya inanılır gibi değil. Daha da olmasın artık zaten yukarısı. Bu da şarkı çok güzel değil mi ya? Bitsin. Yuh. Mantık dışı be abi. Baştan sona. Bu neydi Özgün ya? Rediyez ama yani. Yani bir de İnanılır gibi. her değil. şarkısı birbirine benzemeyen tek şarkıcı. Yok, benzemiyor da Hayır yani. da başka bir şey değil. Aha, Evet. bambaşka bir şey. Hakikaten Dimash başka bir kendi liginde oynuyor ama. Hiçbir liginde de kimse yok. Yani bir lig düşünün. Ligde tek takım var. Hayır, başka bir takımı şartları yerine getirip o lige giremiyor. Böyle bir şey lig. Yani garip. Ya müthiş tabii ki de. Hani Dimash'ı hiçbir yere koyamadık ki Özgün. Hiçbir listeye koyamadık mesela. O da bir ilginç değil mi yani? Ya evet. Ya bir listeye sokamadığımız için biriyle yarıştıramıyorsun. O da ayrı dert yani onun kariyeri Ay, için. ilham aldığı insanlar da Dimash'a benzemiyor. Yok. Ya Michael Jackson'la çok Yok. alakasız mesela. Yok. Hiç kimseye Nasıl benzemiyor. kıyaslayacağım? Kıyaslamıyor. Yok, öncesi yok. Kıyas yok. Evet. Ya hocam alın diyorum, almadınız bir türlü. Alın işte. Nereye alacağım? Aldım ya. Alizi, Lalizi. Laliz. Alizi, bakayım şu performansa yalnız. Ya bu telifli. Kusura bakmayın bu Alizi'yi. Ramiz Sagopa Kajmer, peki madem hazır üzerine rap'in giderken bir de buradan gidelim bakalım neler yaşanıyor. En son Sagopa Kajmer'i Nun Sultan'da bıraktık. Şimdi Ramiz'le olan Fiti. Söz Ramiz Bayraktar, Sagopa Kajmer. Müzik Ramiz Bayraktar. Aranje Ramiz Bayraktar. Mix Mastering Emrah Çelik. Herkes kendi sözünü yazmış ama bütün altyapı, her şey dışında, benim ilk duyduğum halin dışında hafif, yani ototune değil bu ama hafif böyle bir şey var. Drive'lı bir ses, sese bir efekt verme var. O da o tarzı ama modern bir sound'a yaklaşmış. O sesi hemen alırsınız. Melodi söylenen kendime. Ya günümüzün rap sound'unun vokalleri bu şekilde artık. Bu melodik yapı da öyle. Düz gibi yani. Olması tabii ne kadar buralarda özellikle iniş kısmında birazcık istiyor insan kulak, vibratolar falan. Okey. Ya az kolay bir ton değil. Zor bir ton bu. Söylesin. Söylesin. Bayağı zor ha.
Yani bu ne? Si bemol. Ramiz'in böyle bir ses genişliği var mıydı daha önce? İnanılmaz tiz çünkü bu yani. Bayağı tenoral sesler bunlar. Ben merak ettim Ramiz'in. Daha önceki çalışmaları nasıldı acaba? Ramiz. Mesela daha önce hiç böyle bilenler yazsın. Mesela bunlarda nasıl sesi? Benim hatırladığım bu çünkü hiç böyle bir vokal rengi yoktu daha önce. İlk defa böyle bir vokal rengi duyuyorum. Yani bu tonda canlıda söyleyebilmek falan çok yapmıyor diyor. İnanılmaz zor. Bence imkansız hatta yani. Eğer renginde bu yoksa ve sadece stüdyoda oluşturulduysa müthiş. Söylesen hani kolay iş değil yani bu. Tam o renk olması gerekiyor. Devamlı bir daha yine. Sürekli burayı üst üste vurmak çok zor. Çok kolay bir şey değil yani. Abi bu parça bayağı melodik bir şarkı olmuş. Allah Allah. Neyse Abdullah diyor ki şimdi daha iyi bence eğer canlı söyleyebiliyorsa. Ben pek sanmıyorum. Bu çok kolay değil yani bu tondan okumak. Okuyorsa muhteşem bir şey ama. Yani böyle bir yeteneği vardı da biz bilmiyorsak, hiç göstermediyse büyük hataymış. Onu söyleyeyim yani. Çok büyük hataymış. Canlıda çıkmaz gibi hocam. Ben imkansız diyorum yani. Yoksa daha önce imkansız. Onun sürekli si bemolde. Devam. Bilmiyorum. Fa karar. Ama Sagopa Kajmer'in tam kendi tonuna yerleşen bir ton gene. Tabii fa üzerine. Sesi çok doğru yerde. Yani nasıl anlatayım size? Ramiz'i nasıl anlayamadıysam tam acaba falan diye soruyorum ama Sagopa Kajmer'e yakışan parlatan bir ton. Parçanın melodisine uygun bir melodi seçmiş ama bir oktav yukarı gidiyor. Kötü mü güzel bence. Müzik çok güzel olmuş. Genel anlamında çok hoş. Ama bir de ters tabii. Ramiz'den herkes rap dinlemeye alışkınken bayağı vokal performans dinliyorlar. Çok güzel bir şey olmuş. Tebrik ederiz. Peki Kerim Gurbanaliyev Türkmen gelini 7 dakikalık perşo Alişan varmış bu kayıtta öyle mi? Kadından gelen aydımçı Alişan'ın hem de Türkmenistan'ın akkalanan artisti Kerim Gurbanaliyev'in bililikli yerine getirmek Gurbanaliyev. Türkmen gelini diyen aydım dinleyen. Oo yangınmış ha. Parça kayıtlı. Telifli abi. Hayda. Ulan tam da başlıyordum ha. Tüh. Sefo. Hangi parça abi Sefo'nun yeni parçası ki hiç bilmiyorum. Sena Şahin bir bilsen. Çok soru bir saniye. Sena Şahin bir bilsen. Bir mevsimmiş şu bahar gönül bağı, sağlam değilse bu darbeye dayanamaz. Bol nazal okuyan bir şarkıcı. Kopar tek sorun ben miydim her zaman yok yere. Çok punch var ya kayıtta. Ya çok kesik kesik tekrar birleştirilmiş gibi duruyor sürekli. Mesela bu birleşme, doğal akış yok. Ördün kalbine duvar koltukta, sabahladığımız günler nerede çekip gitme.
Ve Maya Sefo ilk defa kendi böyle değişik ses bir vokalle beraber parça yapmış. Çok yumuşak tizleri olan bir soprano karakter. Ama nazalı çok. Çok nazalı var. Aynen. Bakın soprano bir renk. Nazalı çoksa, yani alt renklerin nazalı çoksa sesin hacmini daraltıyor. O hacim daralması da sesin aslında tam performansını çıkarmıyor. Çok kapatıyor. Yani belki daha hacimli bir alt rengi var. Mesela hiç alt frekans yok vokalde, kadın vokalde. Hep böyle tize doğru dönük bir vokal rengi kalıyor. Aslında yani nasıl anlatayım? Alt frekanslarla beraber ses güçlü gözüküyor, güvenli gözüküyor. O alt renkler yok olmaya başlayıp yani nazala doğru bindiği zaman hani bütün altı yok edip yukarıda bir şey kalıyor. Bugün bir R&B şarkısını izledik ya, H-E-R. Mesela onun kullandığı altları düşün. Hiç nazal yok. R&B şarkısı, biz neden buna takıldık ben onu çözemiyorum. Mesela nazal okuyan çok şarkıcı var. Özellikle İngiliz R&B'sinde, İngiliz stilinde nazal böyle şey gibi. Bir kült bir sistem gibi evriliyor ve kullanılıyor. Ama Amerikan R&B'sinde hiç yok abi nazal. Hep açık, hatta bol göğüs ses karışımlı sesler var. Şarkıcılar dinledikleri şarkıcılara göre kendilerine bir stil belirliyor. Hiç tavsiye etmiyorum. Kötü bir ses değil, çok güzel bir ses rengi var. Yumuşacık bir ses rengi var. Pırıl pırıl bazı kullandığı vokaller. Hani şu kayıtta bir entonasyon falan zaten duyamazsınız. Albüm kaydı bu. Ama o nazallık albüm kayıtlarında güzel duyulur. Canlıda o tadı vermeyebilir. Verebilir, vermeyebilir. Bunu ben kesin demiyorum gene. Klasik Sefo'nun okuyuşu bu. Başlar sürekli. Ne zamandır sensizim düşmüşüm baştan aşağı. Yok enerjim yok buna şahit Aynı melodini sürekli tekrarlı. baştan başla. Nasıl rahat mısın elim saçına değmiyor. Yani bu böyle bir hüzünlü bir aslında sözler, hani nasıl rahat mısın elinin saçına değmiyor derken çılgınca kopma müziği alttan geliyor tabii. O da galiba yapacak bir şey yok. Yani bu müziğin temposu özdeşleşince bundan kaçması sanki imkansız gibi olmuş. Dans şarkısı gibi ama değil sözler. Hani bu dans hissi verirken sözler, yani Afrobeat alta sözler gibi. Aynen öyle. Ah! Aslında sözler çok romantik, yani slow parça sözü. Herhalde şey gibi oldu ya. Bazen bu ritmi çekip böyle çok slow bir parça yaptığın zaman belki de dinlenmesi çok zor bir hale geliyor yani. O çok yavaş, slow bir şarkı. Belki onu istemiyorlar yani. Aksın istiyor parça. Dinlensin, radyolar çalsın. Falan filan. Benim düşüncelerim bu. Daha ötesini bilmiyorum. Ha, coverla tutar. Bak zaten belki de onun için yapıyor. Yani biri gitarla çalsa dur ya. Evet. Öyle. Aslında ben daha beğendiğim parçalar var ya. Geçen Şam'la şeyin parçasına bayıldım. Laçin'in. Bu muydu abi? Nefis. Yani Şam yıllardır o kadar çok şey denedi ki, yani caz grubuyla söylemekti vesaire, ama bulamadığı tek şey Laçin'miş ya. İnanılmaz yani. Laçin'in becerisi, vokal becerisi o kadar güzel bir şekilde çevriliyor ki Şam'ın yaptığı müziği. Yani Şam'ın yaptığı müzik kocaman ortada duruyor ama bütün gerekli renkleri ona Laçin sağladığı için vokaliyle acayip bir şey oluyor. Şu parçanın nakaratına bakın yani. Bak, parça bu. Vokallere bakın mesela. Bu kadar derin oktavlı vokaller, yani İstanbul Trip zamanlarında hani ilk zamanlarda yaptığım analizleri hatırlayın. Ya back vokaller daha çok şeyi desteklerdi sadece. Belli aynı seste
destek atardı. Burada artık daha armonik vokaller var. Geç şimdi mesela. Sana öyle denedim aşk nazari. Kovalamam için kaçmalısın. Neden soğuk bakışların Galiba film müziği galiba bu. Geçiyorum. Bak. Bunu anladım güzel ne işim yok kızım. Bunu anladım da beri sen ne işim yok kızım. Gözlerimden yine yaşadık yok kızım. Yavaş. İnanılmaz güzel vokaller ya. Yavaş. Ya fikirler o kadar güzel destekliyor. Dedim ya böyle etrafında harika bir çember kuruyor. Sürekli Şam'ın yaptığı şeyi ortaya çıkarıp geride durur gibi davranırken harika bir sound bütünlüğe ulaşıyor. Neden sesin hep bu? Neden kaderim bu? Neden ellerin soğuk? Neyi bekliyorsun? Çok ses var. Çok vokal giydirilmiş. Ya şimdi terk et ya da yeniden tut. Ya bitsin her şey ya da olsa sonsuz kimi arıyorsun? Ama Laçin'in eski albümlerini falan dinlerseniz bu vokallerin daha fazlasının olduğunu görürsünüz zaten. Müthiş mesela şu uyum. Hakikaten çok acayip. Neden sesin hep bu? Neden kaderim bu? Neden ellerin soğuk? Neyi bekliyorsun? Ya şimdi terk et ya da yeniden tut. Ya bitsin her şey ya da olsa sonsuz beni arıyorsun. Yani şahane bir şey olmuş. Yani bu artık toplu bir birliktelik, çok güzel bir müziğe, sound'a evrilmeye başladı. Bu çok güzel. Ne sadece rap, ne sadece vokal. Bu birliktelikten çok güzel bir kimya çıktı ve seyircinin bunu algılayıp desteklemesi çok güzel. Abi bir sürü şey çıkar da desteklemiyorlar. Biz yıllardır Ezgi Alaş'ı dinleriz mesela. Müthiş bir şarkıcı. Benzersiz. Yani insanlar o kadar peşinden koşmuyor. İyi olan şeylerin hepsini fark etmiyorlar da. En azından fark edilmesi güzel. Peki. Uzun bir kayıt. Bad Omence'e baktık. Geçtim. Zara, Esen4'ten şuna bakacaktım. Ramiz'e baktık. Evet. Artık sona doğru geldim. Bakayım Süper Chat'te kaçırdığım bir şey var mı? Kesin vardır. Hocam ben canlı olmayanları analiz etmek anlamsız geliyor. Her türlü teknoloji var. Doğru. Hocam harika bir düet. Buna baktık. Romeo Musil'e bakmadık. Burada duruyor Zara Gülşen Kutlu. Hocam kendini metalcore olarak görmüyor zaten. O kadar farklı tarz şarkıları var ki tek şarkıyla anlamak imkansız demiş. Doğru. Kanalda bir yayında canlı söyledi. Özgür sana diyor galiba. İyi yayınlar. M-Mix'in The First Will Take full canlı. Evet onun için biliyorum. Hesap ses eğitimi almak istiyorum. Eksiklerimi merak ediyorum. Bir şahıs analizi. Belki bir dinlersin. Baktım değil mi? İkinci hocam ses rengim ne onu bile bilmiyorum. Galiba sen attın da ben bunları söylemedim sana. Dur. Tenoral bir rengim var. Eğer seni hatırlıyorsam şu koridorda söyleyen hayır ilk defa dinleyeceğim. Ercan Demirel elveda deme bana. Hadi bir dinleyelim. Ercan sensin. Serkan Çelik bekliyorsan bak alıyorum. Gider eski zamana ağlarım yana yana. O güzel gözlerinden alamam gözlerimi. Kimin şarkısı bu? Eski zamana ağlarım yana yana. Gitme kal be yanımda. Eski şarkı bu. Şurada başucumda sana kurban olurum. Elveda de. Şimdi bir şey diyeceğim size. Şimdi beraber güzel bir ton. Yüksek baritonal bir tondasınız şu anda. Tam olarak ne ses renginde olduğunu mümkün değil böyle patlayarak söylemem imkansız. Ama birbirinize destek söylüyorsunuz ya şu anda. Bu işe yarıyor şu anda. Ama solo bir şey yapmanıza engel bu. Bence parçaları kaydederken belli yerlerde sadece eşlik alın birbirinizden ve şarkıları hani çoğunlukla
seçin. Bu şarkıyı sen söyle, bu parçayı ben söyle. Çünkü kendi kimliğiniz oluşsun. Yoksa hep birbirinize destek olarak şey yaparsınız. Hani bir yere giderken benle gelsene abi demek gibidir bu. Sen kendin git. Ya beraber gidelim, şimdi ben kendim gidemem. Hep buna dönüşmeye başlar. Ondan şarkı seçin. Bir sen söyle, sen çal. Bir söyle, o arada girsin gibi. Böyle fikrim. Gelişir. Birazcık daha iyi kayıt yapın, gene gönderin bana. Peki. Final yoruluyorum zaten. Saat 4. Ne kaldı? Sezene 4, şuna da bakayım. Zara Gülşen Kutlu 4.23. Kim bilir ne muhteşemdir. Kaydetsem haftaya yapsam kızar mısınız bana? Şu kayıtta da bir şarkıcı var dediniz. Hadi onu da kaydedeyim. Sanırım bitti benim işim çünkü şu andan itibaren. Nedim seninki de 13 dakika olduğu için Nedim özel programında inşallah. Evet. 4 ne abi? Vokal Powerhouse Group. Sezene 4. Kore grubu değil Sezene 4 belli ki. Ne bunlar? Rising R&B and Soul Group Blending Timeless 70'lerin işte etkilenerek falan filan yaptığı bir şey. Dörtlünün bir araya gelerek oluşturduğu bir grup. Uf, ne çok konserleri var. Bu ne? İlginç. Bu arada Nicole Scherzinger de orada. En sevdiğim şeyler yani. Şu yüz ifadelerine bayılırım Özgün. Tamam. Yani güzel, anladım. O kadar da coşmayın, dinliyorum. Baksana. Bu çok şey anlatıyor bize. Hayır, bir de güzel tarafı şey hocam. Provada da orada oturup jüriler onu çalışıyorlar ya. Tabii. Nasıl kameraya bakmalıyım? Ya bu zaten kadın. Bu adam relax oturuş. Kadın relax sayılır. Abi Nicole Scherzinger'in oturuşuna bak yani. Sırta yaslanmak yok. Bütün bir pozisyon postür. Yani Nicole Scherzinger inanılmaz bir kadın yani. O geldi. Biraz bu işte real değil yani. Biraz önce taklit ettiğim bu şey var ya, onu andırıyor. Tam kendi sesi oldu. Bunu kullanıyor. Bildiğini bu ya. Tam açık. Kadına hasta oldum abi. Nicole Scherzinger tam müthiş. Çok şey anlatıyor bana. Çok şey. Yani tamamen televizyon kadını abi. Tamamen televizyon kadını. Bütün duruşu, bakışı. Bu yani kendi klip çekiyor bir yandan. Kendi klip çekiyor abi. Ya bir yandan kadını çok seviyorum abi. Çok tatlı bir kadın. Bak onu söyleyeyim. Ama bir yandan da doğal değil yani. Bu doğal bir şey değil yani. Yemem. Ya doğal reaksiyon değil bu kadının verdiği şu anda. Ya şöyle yapsa anlardım mesela hani. Bu değil yani. Şu var ya, şu ifade. Anlarsın. Bak. Şu kadının hareketi. Of, çılgın. İşte sol göz silmeler. Özgün, neler yaşanmış burada, bir televizyon şovu var. Çok büyük satmışlar ya. Çok. Chatte de bir önemli bilgiler var hocam. Nedir? Neler yaşanıyor? Anlat bakalım. Ya Amfirit demiş ki SZN4 her bölümde birinci olmasına rağmen finalde jüri ikinci yapmış. Ya öyle ağlayıp yaparsan 2 olur işte. Diyorum ya abi. Ses gitti demişler. O annesi birinin demiş biri. Duygular şeyler. Ses gitti, durdurdum şu anda. Dur. Motive Trap House yeni. Yani şöyle bir grup, keşke bizim de böyle bir grubumuz olsa. Yani yok, bilet satar izlersin değil mi Özgün? Alırsın yani. Böyle bir şey var mı abi? Hemen sorun şu. Böyle 4 süper şarkıcıya şarkı bulamıyorsun ya. Asıl sorun orada başlıyor yani. Cover yapmak zorunda kalıyorlar. Grup üyelerini kendileri seçtiler hocam. Bu kadın çıktı mı finale? Şu kızcağız. Ne oldu bu kızın kariyeri? Bana onu söyleyin ya. Vallahi merak ettim. Hocam yine kaynadı süper chat'im. Ya ne süper chat'in kaynadı anlamadım ki. Neyi kaynadı? Bakıyorum aldım işte. Hepsini aldım buraya. Başka canlıları da var kanalımda. Hepsini, bütün yayın sana bakalım.
Motive Trap House mükemmel. Allah, yeni bir şarkı mı o? Albüm mü bu? İşte Mortal Kombat hocam. Başta konuştuk ya. Ya, Mortal Kombat albümün adı. Trap House şarkının adı galiba. Evet evet, çıkış şarkısı. He. Albüm. Kim yapmış abi müzikleri? Söz müzik Uzi Motive, Producer Sega, Mix Mastering, Mix BYG, Etki Berkent Merdivan Adham. Ne kadar çok kişi var. Müziği de kendileri yapmış bu arada. Ha, parça buradan başlamıyor herhalde. Parça buradan başlıyor değil mi? Sege. Ne paso? Distortion sesler. Bol autotune. Sevdiğiniz kızın tek performansı. Ah, tam bulmuştum. Ne oldu o kız abi? Elendi mi? İzledim, yayın başında İrem'i de izledik. Çok efekt var be. Bu arada vokal kayıtları çok iyi olmuş be abi. Motive'nin bazı canlı konser kayıtlarını izliyorum ben. Bu nesi mükemmel acaba? Bir saniye, şunu merak ediyorum. Mesela Motive'nin canlı performans kayıtlarını izledim konserlerde. Böyle ototune'larla tizleri falan zorlayarak. Onlar iyi değil bu arada. İyi değil onlar. Yani sesler çıkıyor ama yani vokal aynı şeyi yapmıyor yani. Destek de yapıyor sürekli. Mesela burada kayıtlar öyle değil. Bad vibe. Mesela orta ton ve söyleyebileceği bir ton. Ama konser kayıtlarında baktım, çok daha tizlerini çıkartmaya veya vokalleri gizleyerek yapıyorlar. O bence çok real olmuyor ve çok yorucu aslında. Yani ne kadar autotune desteklerse desteklesin yorucu. Mesela bu böyle parçalar daha doğru. Çünkü yapabileceğini yapıyorsun yani. Burada autotune olmasa da yaparsın bunu. Nasıl okudum ya? Bir saniye, vallahi var ya, çıldıracağım. Bir saniye abi. Hiç anladınız etmediniz, okudunuz dedim. Bir saniye bakacağım. Özür dilerim. Kaçırdığım bir şey varsa bakayım. Periyar, Seher Demi verilişinde. Bak, attığın kayıt telifli. Albüm kaydı bu. Yani albüme teliflenmiş. Şu parça. Anladın? O nedenle açamam. Ya atsan da açamam. Anladım Yusafi. Yuzasif. Anladım ne demek istediğini. Ama şu an açıyorum. Telif gözüküyor videoda. Anladın? Ne yapabilirim? Bak, yayından başı birinde Serkan Çelik var. Bekliyor hala. Buradan itibaren autotune başlıyor. Girişinde yoktu. Zaten gidiyor. Böyle gire gire en sonunda bu yeni dönem sound'una dönüştü. Ben seviyor muyum? Hiç sevmiyorum abi. Gram sevmiyorum. Sevmiyorum abi. Biraz önce Sagopa'yı izledik işte. Var mı autotune? Yok. İhtiyaç var mı? Kulağınız istiyor mu yani o da öyle yapsın? Yok. Yani var olan beceriyi sınırlandırıyor. Ama şu var. Günün sound'u tamam. Lezzet radyoda tamam. Alıştı insanlar tamam. Sıkıntı yok. Yani dünya sound'u buna evrilmişken ben niye yapmayayım dediği zaman sanatçılar ne diyebilirsiniz? Tabii ki zevkle yapacaklar. Ve bundan güzel bir şey de çıkıyor. Ben de dinliyorum. Ama bu tarafında ayrı. Şu anki yayın formatı ne? Emre Yücelen şan dersi. Anladınız? Şan işi içine girdiği zaman vokaliste hiçbir faydası yok. Vokalisti ileri götürmez. İleri asla götürmez vokalisti. Vokalisti yerinde saydırır, hatta geri götürür. Destekli vokaller. Yani sürekli destekle bir şey yapmaya alışırsanız, destek yanına bıraktığınız ki normal hayatınızda desteğiniz yok.
normal vokaliniz geri gitmeye başlar. Böyle. Daha hepsi çok genç. Çok genç hepsi yani. Mesela bak şimdi buralarda. Bak geliyor. Şimdi geliyor tizler. Düşünenin çok var dinliyorlar. Kafa rengi. Kafa sesleriyle yapmış. Okey. Davranma bir korkak gibi. Tamamen kafa sesleriyle. Okey. Tam sese geçiyor. Yeah! Düşük yok gibi. Okey, bunlar okuma tonu. Hafif ototune'lu ama gene okuma tonunun içinde motivenin. Ses sahası içindeyiz. Daha yenelik. Mesela buralar sıkıntı yaratmaya başlıyor. Zaten oradan kaçıyor. Evet, güzel vokal dizaynı yapılmış ama. Başlı başına iş. Toparlaması, sound'un oluşması son derece başarılı. Tebrik ederim. Serkan Çelik, Karagözlü. Serkan. Ya oğlum çıkarmışsın bunu sen şimdi ya. Yayınlamışsın. Nasıl ben bunu dinleyeceğim şimdi? Ha, Serkan burada mısın? Lüksemburg'un parçasını da izledim yayın başında. Kaç kez açılıp sonraki alta yerde. Altın ses. En az 3 dakika bakabilir misiniz hocam? Altın sesler, sen yeni geldin yayına. Bak, yayın başında Mahmut Şahat yaptım. Yayının başındakileri bugün aldım. Evet, kayıtlı. Hala kayıtlı duruyor bende. Bitiriyorum yayını. Zara Gülşen Bozlak, o kaldı bugün. Onu kaydediyorum tekrar. Zaten daha önceden kayıtlı mıymış bu ya? Yok, hayır, kayıtlı değildir. Sultanahmet müezzini Serkan Yıldız Hoca, ilk defa. Hiç daha önce dinlemedim. Şuraya alayım. Yayını bitiriyorum. Kızımı da dansa götüreceğim. Durun. Kaydediyorum. Dansa götüreceğim. Yapacak bir şey yok. İşe götüreceğim. Yayın finali çocuklar. Lütfen kusura bakmayın. Buraya kadar benden. World End Music. Hocam Lori'nin yeni şarkısını inceler misin demiş. Artık onu başka zaman inceleyelim, olur mu? Senin isteğin boşa gitmesin. Yapalım ve senin için izleriz bir sonraki yayında. Ama canlı performans değilse zaten telife gireceği için izleyemeyebilirim. Tamam. Yayın finali. Burada kalanlar kimler? Hepiniz burada mısınız arkadaşlar? Gittiniz mi? Oo, herkes burada. Sürpriz. Buradayız. Süpersiniz. Çok teşekkür ederim çocuklar, hepiniz burada olduğunuz için. Bir şey de yapamadık. ederim. Aslında siz bilmiyorsunuz arkadaşlar. Biz hafta içleri bir araya geliyoruz bizim grupta. 2 saat, 4,5 saat rekorumuz var. Sohbet, muhabbet rekoru. Kendi aramızda. Bir gün onları da aslında biz yayınlamak istiyoruz. Sabah izleyecek olan var mı mesela biz? Sabahın köründe gelsek saat 8'lerde, 9'larda, 9.30'larda. Dinlemek isteyen olur mu bilmiyorum. Ama bir gün öyle bir yayın yapacağız. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affola. İstekleri olanların isteklerini kaydettim. Yapabildiğim kadarıyla yapacağım. Kızmayın, darılmayın. Ben de insanım. Gücüm bir yere kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.
tanımalıydın. Aslında tanımalıydın.